Bu sefer İzmir Psikodrama Derneği çevrim içi olanakları iyice kullanarak şehirler arası bir toplantı yapıyor. Burada da bugün iki değerli konukla birlikteyiz. Sürelin demin söylediği gibi sevgili İnci ve Ejder. Ben önce ikisinin ortak yanlarından size biraz söz edeceğim. İkisi de gerçekten alanlarında oldukça yetkin insanlar. Özellikle psikoterapi alanında çalışmalarıyla ülkemizde de çok tanınmış insanlar. Çoğunuzun da tanıdığını düşünüyorum. İkisi de çeşitli gruplarla çalışmış, iki grup terapisti. Bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaya açık, gerek ülkemizde gerek yurt dışında üstlendikleri rollerle de alanımıza ve bize sürekli katkıda bulunmuş kişiler. Bir diğer ortak özellikleri de onları dinlemek her zaman çok keyifli. Çokça defa dinledik onları. Çok zenginleştirici ve ufuk açıcıdır konuşmaları. Siz de katılacaksınız bana. Ayrıca onları sadece dinlemiyoruz, onları okuyoruz da. Akademik özellikleri var ikisinde. Bilime, literatüre kattıklarını okuyoruz. İyi bildikleri kuramsal yaklaşımların yanı sıra yaşama, felsefeye dair sözü olan iki kıymetli düşünce insanını ağırlıyoruz bugün. Şimdi onları böyle ortak tanıttıktan sonra yeni gelen arkadaşlar için çok kısa da hani biraz ayrı ayrı da çok kısa değineceğim. İlk olarak İnci Doğaner'i tanıtmak istiyorum. İnci Doğaner benim hem hocam hem terapistim ve sonra da dostum. Psikiyatri uzmanı, bir psikoterapist, psikodrama, çift ve aile terapisi, kuşak aşkın terapi, dans terapisi, imge drama terapisi gibi uygulama alanları bulunuyor. Ayrıca öğretmen, çok iyi bir öğretmen, usta bir eğitici. Yıllarca özellikle psikodrama alanında sayısız öğrenci yetiştirdi, süpervizyon verdi ve birçok tez yönetti. Hem yurt içinde hem yurt dışındaki meslek örgütlerinde, çeşitli kurumlarda aktif biçimde çalıştı ve yine özellikle psikodrama alanında Türkiye'de öncü bir rol üstlendi. Ayrıca bu rollerine son yıllarda yazar rolü de eklendi. Birbiri ardına kitaplar yayınlıyor ve ayrıca da YouTube'da da psikodrama dersleri yayınlıyor. Kitaplarını ve derslerini de izlemenizi öneririm. Çok keyifli hepsini okumak ve izlemek. İkinci konuğumuza gelince İstanbul'dan Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım. O da bir hekim, o da psikiyatri uzmanı, psikoterapist. Hem cinsel terapiler alanında hem psikodrama alanında çok yetkin ve ayrıca eğitici bu alanlarda. Sosyometri, grup dinamikleri gibi konularda ve farklı terapi alanlarında çalışmalarının yanı sıra bugün dinleyeceğimiz travma alanında bence ülkemizin önde gelen isimlerinden biri. Türkiye gibi hem doğal hem insan eliyle oluşturulmuş travmaların sık yaşandığı bu ülkede, bu coğrafyada bizler onu doğrudan ya da dolaylı olarak hep bu travma alanlarında da karşılaştık onunla. Bazen bilgisinden yararlandık, bazen aktif olarak birlikte çalıştık. Ayrıca Türk Tabipler Birliği, Türk Psikiyatri Derneği gibi yine bir sürü meslek örgütünde ve derneklerde aktif roller alan oldukça faal biri. Dolayısıyla iki çok güzel ve heyecanla beklediğimiz konukla travmayı tartışacağız bugün. Yeni gelenler için bir daha hatırlatıyorum. Kayıt alınacak ve YouTube kanalında bunu daha sonra izleme olanağı bulacağız. Bunu bilginize sunuyorum ve kamera açıp kapama tercihinizi de o yönde kullanmanızı hatırlatıyorum. Yine aynı zamanda zamanı iyi kullanmak adına aklınıza gelen böyle değişik soruları, katkıları chatten yazmanızı öneriyorum. Toplantının gidişatına göre onları değerlendireceğiz ve konuklarımıza sunacağız. Ben şimdi sözü önce sevgili İnci'ye bırakıyorum. Evet, yüzümü yayan bu tanıtımdan sonra çok teşekkür ediyorum derneğe. Bir kez daha konuk olmak gerçekten onur verici. Bir de tabii organizasyon artık işlerinden sıyrılmış ve yeni bir role geçmiş biri olarak sizleri o düzeyde görmenin bir ayrıca hazzı olduğunu da belirtmek isterim. Evet, ben şimdi önce bir 15 dakikayı sanıyorum
biraz geçebilir belki ama bir sunumla şey yapacağım. Sanırım Ejder'le konuştuk. O da benzer bir şekilde başlayacak. Sonra birbirimizi duyduktan sonra hem birbirimize hem sizlerin moderatör aracılığıyla yönelteceği soru ve çerçeveler doğrultusunda tartışmaya geçeceğiz. Aslında bu ikili tartışma usulünü biz de ilk kez deneyimliyoruz. Böyle psikodrama camiamızda panelleri çok denedik. Ancak bu karşılıklı anda birlikte düşünme diyebileceğim benim birbirini genişletmek için daha etkili olabilir mi diye adeta benim de ilk kez gözlemlerimi bu doğrultuda kullanacağım bir usul bu. Şimdi bu 15 dakika dedim ama biz bunu aslında ben bunu hazırladım ve çok uzun olduğunu sezince dedim ki bu heba olmasın. Çünkü orada çok derin başka açılardan özellikle felsefede anlaşılmasını sağlayacak konunun anlayabildiğim kadarıyla biliyorsunuz ben bir felsefeci değilim ama bilime yeni bir bilime felsefesiz girilemeyeceğini tecrübelerimle geldiğim noktada sizlere bu ışık altında çerçeveler sunmak, kuramlar oluşturmak gibi bir kendime çıkarttığım bir iş içindeyim. Onun için bunu 1,5 saat sürdü. Bir çekim yaptık. Bugün YouTube kanalımda, benim kişisel kanalımda yayına girdi. Ayrıca bugün yapacağımız çalışmayı da İngilizce altyazılı bir hale getirebilmek için bir ön çalışma başlattık. Bir projede böyle var. Umarım terapötik filmimiz çok ilgi gördü. Yabancı eğiticilerden, uluslararası bağlamda. Onun gibi bizleri de dünyaya düşündüklerimizi yayacak, birlikte düşünmeyi kolaylaştıracak kanallar açmaya da çalışıyoruz. Gelelim bugün nasıl başlayacağım? Müsaadenizle sesli düşünerek ekran paylaşımı yapıyorum. Paylaş diyorum. Bunları kapatacağım herhalde şunları. Evet buradan ne yapacaktım? Şuradan PowerPoint'ime girecektim. Evet ve slide gösterisindeyim. Baştan dedim. Evet. Travma kavramı üzerinde felsefi ve kuramsal tartışmalar. Ejder'le birlikte bakalım nerelere uzanacağız. Biz koruyucu kalkanı dışarıdan parçalayacak kadar güçlü herhangi bir uyarıyı, excitation, travmatik olarak tanıyoruz. Bu travma kavramı benim başka türlü etkili olacak bariyer ile bu tür bir gedik arasındaki bağlantıyı da düşünmemi gerektiriyor. Artık zihinsel aygıtın içeri giren yoğun uyaranla istila edilmesini önleyecek bir olasılık kalmıyor. Bunu ben okur okumaz tanıyanlarınız olabilir. Sağ olsun Emre Kapkın Türkçe'ye çok emekle çevirdi Freud'u, külliyatını, psikanalize giriş 15, ego ve savunma mekanizmaları 16, bu 1916 tabii ki. Haz ilkesinin ötesinde 1920'de bu ve benzer şekillerde bunu duyurdu. Şimdi kalkan deyince zihnimizde imge tetikleyen, sembolik değer taşıyan bir benzetmeye girmiş olduk. Burada da bu görseli aldığım sitelerin adlarını yazdım. Bilgi anonim ama nereden kaynak olduğunu ihlaller açısından özen gösterme elimden geldiğince çalışıyorum. Üst köşede gördüğünüz siteler görselin bulunduğu özgün sitedir. Evet, şimdi sözcüğün, terimin etimolojisine, kökenine bir bakmak istiyorum müsaadenizle. Travma Sanskritçe, tura ve eski Yunanca tere, turn, wound yani burkulma, yaralanma anlamına geliyor.
Aslında fiziksel yaralanma kastediliyor o zaman. Psikolojik ve metaforik kullanımını Charcot başlatıyor 1887. Charcot histeriyi biliyorsunuz Freud'la beraber çalıştılar. Freud onunla aslında bu çalışmalara başladı histeride. Hipnoz çalışmaları, histeri ve ruhsal travma öyküsüyle bağ kurulma, histeriyle ruhsal travma arasında bağ kurma öyle başlıyor. Böylece yara gibi somut bir gerçeklik kazanmaya başlıyor adeta. Yani kalbim parçalandığındaki gibi, değil mi? Bu bir benzetme düzeyinde. Türkçe'de örselenme kullanıyoruz. Bana kalırsa biraz ukdeyi de düşünmemizde yarar var. Akılda kalma, çıkmama anlamında. Bugün ben travma kavramını felsefi bakış açısından kavramlaştırma için 3 nokta seçerek Ejder'le tartışmaya açacağım 3 nokta olarak beraber uzlaştık tabii ki kullanmak istiyorum. Evet, 3 nokta nedir? Birinci diyalojiyi yani kutuplaşma, karşıtları bir araya getiren kutuplaşmayı gerçek ve hakikat kutuplaşması içine koydum. Bunun tetiklediği etik duruşu da en sona çelişki olarak açtım. İkinci diyalogtik noktam gerçekten olmuş olmayla oluşturulmuş olma karşıtlığı. Üçüncü diyalojik noktamsa travma ya da bizim ustanın getirdiği salitogenetik yani olaylara bu sembollerin ve durumların ikili değeri, çifte değeri açısından vurgu yaparken iyileştirici, geliştirici olan noktayı seçme, hastalığın geriletici unsurun şeyini değil de bu noktayı seçerken zafer değişini açacağım. Peki neden felsefe diyeceksiniz değil mi? Nereden çıktı felsefe? Kanımca travma terimi halk dilinde hem de bilim dilinde oldukça stereotipik bir hale geldi. Biraz kalıplaştı yani. İçeriği biraz yozlaştı gibi de geliyor bana. Ve kavrama yeniden dönmek hatta derinliklerle birlikte bakmakta fayda var diyorum. Yani karşımızda sadece bir dağ değil, bir buzdağı varmış gibi yapmak ve iyice bu dağın altına yani felsefe seviyesine inerek yeniden düşünmek istiyorum. Bunu buzdağı benim metaforum değil bu alanda, Freud'unki de değil bu. UNESCO'nun Açık Eğitim, Açık Üniversitesi'nde GOGN yani Global Network refere edildiğinde açık kullanma izni verdikleri doktora araştırmacıları için hazırlanan bir kitapçığın tanıtımında penguenlerle süslenmiş bir görsel kullanıyorlar. Ben penguenleri eledim. Kendimce eklediğim kısımları da var bu araştırmacıların, ekibin kendi sundukları metodoloji ile ilgili slaytlarına müsaade ettikleri için özel yazma izni almadım. Umarım doğru okumuşumdur. Bu buzdağı modelinde onlar şunu iddia ediyorlar. Her bilimsel araştırmanın felsefi bir duruşu, bir paradigması, bu onların sözcüğü olmayabilir, bunun içinde yerleşir. Yani bu felsefe, Foucault'un deyimiyle episteme, Kuhn'un deyimiyle paradigma, kullanılan yöntemi aslında belirleyecek önemdedir. Bilimle sadece yönteme evrilen, Aristo'nun organonunu yöntem şeklinde çeviren, düşünme, usavurarak mantıklama yöntemini deneye doğru çeviren çizgide şimdi bilim sadece yöntemden ibaret, sağlam bir yöntemden ibaret bir bilimi olan bir şey gibi dursa da her bilim adamının aslında kullandığı dilde özellikle işaretleri veren kendi bir felsefi duruşa sahip olduğu geniş tezine yürekten katılıyorum. Hatta onları okumadan önce 2020'den önce benzer şeyleri çokça şekilde kitaplarımda duyurmaya, haykırmaya çalışmıştım adeta. Hem buraya gelmek hem de ustamız Moreno'nun psikodrama hakikati, truth, dramatik yolla araştıran bir bilimdir derken ne kastettiğini anlamak için bence biraz
felsefeye ulaşmak gerekiyor. Çok kısa, o 1,5 saatlik sunumda bunu çok çok daha geniş bulacaksınız. İlgilenen olursa orayı takip etmesini şiddetle tavsiye ederim. David Hume'a geleceğim. 1711-1776 arasında yaşamış bu değerli filozof bize bugünkü bilimin kapılarını, açılan kapılarını hep birlikte işaret eden insanlardandı. Bilgi ve duyum deneyiyle ve deneyimle kazanılır ve akıllı adam inancını kanıta dayandırır derken ne kadar büyük bir kapı açıldığının belki bu kadar bile bilincinde değildi. Artık tanrılar, öcüler, şeytanlar, bütün metafizik düşünce tarihinden eleniyor, saçmalıklar ve hurafeler tarihi diye açılacak yeni bir alt kategorinin altına adeta çöpe atılmaya başlıyordu. Aynı yıllarda doğmuşlar, biraz daha uzun yaşamış Kant, yine de Tanrı'yı kanıtlamak niyetiyle a priori sezgi dediği bir şeyle Tanrı'nın kanıtlanmasını gerçekleştirdi kendince. Ancak çok önemli bir şey yaptı. Gerçeklikle, yani içeride, zihinde hiçbir fark yok diyenlerle, yani dışarıdakiyle içerideki aynıdır diyenlerle, dışarıda nesne yoktur, her şey insan içindedir, zihninde, bakın akıl, zihin geçiyor, beden yok ortada, dışarıda nesne yok denen kutuplar arasına bir yarık getirdi ve buna aşkınsal idealizm. Ben bunu aşkınsal idealizmi anlamak için çok uğraştım. Anlaşılır hali, kendi anladığım halini size duyuracağım. Yani deneyim ve duyumlarımız ötesinde bizde önceden verili olan bir yetiyle özellikle zaman ve mekan süzgecinden de geçmiş şekliyle bizim içimizde bir fenomenler dünyası vardır. Fenomenler dünyasıyla bu dış gerçek arasında ilişki vardır ama örtüşme yoktur diyen, fenomenolojinin de öncüsü olan, sonra Hegel'le ve Husserl'le, özellikle Heidegger ve Merleau-Ponty ile yenileri açılan bir ve bizim Moreno'nun da içinden geçtiği bir kanal, bir ana kanal başlatıcısı sayabiliriz. Bu anlamda felsefi anlamdaki aşkınla dini anlamdaki, mistik anlamdaki aşkını ayırmakta önemli bir zihinsel netlik gerektiriyor. Birbirine çok bulaşıyor. Aşkın, içkin gibi şeylerle kafamız daha da karışıyor. Onun için bir net duruş için bu ayrımlara en azından dikkat edin diye bir kendimce kendi geçtiğim yoldaki çıkardığım sonucu pratik bir değer oluşturması için paylaşıyorum. Şimdi deney ve deneyimle belirlemeye geldik. Bunun sonuçları ne oldu? Neden sonuç? Biliyorsunuz psikolojinin, derinlikler psikolojisinin kapısını açan Freud'un da aslında bütün niyeti nöroloji birimiyle örtüştürdüğü, biyolojik bir dürtü kuramıyla örtüştürmeye çalıştığı bir şekilde başladı. Sonra kültürel alana kaydı, Eros'a, Thanatos'a gitti ama bütün niyet deterministik bir enerjiyle, o günkü enerji kavramlarıyla uyumlu bir yoldan, bilim yolundan ilerlemekti. Bunun bugünkü sonuçları budur arkadaşlar. Olay olarak travma, bir takım olaylar, saldırı, şiddet, tecavüz, ev içi şiddet, etnik temizleme, ölüm, savaş, kötüye kullanma, felaket. Sonra ne oluyor? Sonuçlar olarak travma ağacında görülüyor. Depresyon hastalığı, depresyon bozukluğu, pardon, depresif sendrom diyelim. Travmatik stres bozukluğu, posttravmatik stres bozukluğu, akut stres bozukluğu, konversiyon bozukluğu, psikotik bozukluk vesaire vesaire. Gençse borderline kişilik bozukluğu. Hepsi bozukluk, gördüğünüz gibi hastalık adı bile yok daha ortalıkta. Çünkü bir etiyolojik temel henüz zihnimizde, insan düşüncesinde bunlar için, bu durumlar için yok. Öte yandan işte semptomlar ağacında, ataklar, anksiyete, zayıf konsantreler, uykusuzluk falan filan, bildiğiniz travmaya böyle bir yaklaşımla ne oldu? Neden sonuç ilişkisi içinde sebepler herkesi etkileyecek derecede
büyük olaylar. Ne oldu? Kalkan karşılama kalktı. Bir insanın güçleri kalktı. Bunlar DSM'nin 5. eksenine indi, işlev ve bir eksene daha diyecektim ama gelecek mi aklıma? Kalkan nerede, karşılama şekli başka var. Bugün şeyi örnekleyebiliriz değil mi? Şimdi Covid'le ülkemizde tedavi strateji en sonunda nereye geldi? Şu andaki uygulanan protokol nedir? Bağışıklığı güçlendirmek. Yani kalkana geldik ama büyük olay orada sanki sebep olan bir temel durum buymuş gibi hala kafamızda neden olarak, büyük neden olarak duruyor. Yani durum şöyle oldu. Bir tane bakın travma yaratan olay, travmatik, yaralayan bir olay. Bu ne şimdi? Bu olsa bir dramatizasyon. Yani ne olarak bakacağız buna? Bir sanatçı kurgusu, değil mi? Böyle bir gerçekte böyle karşılayan birini eller şeyde falan. Bu yaratılmış kurgu. Bu borderline metaforu olabilir, psikoz metonimisi olabilir. Ama böyle dramatizasyonlar yaratan zihinlere de ilaç verilir ya da dışarıdan başka türlü bir takım araçlarla dengeyi tekrar bulacak, normal bu şekilde döndürecek, olayı böyle görsün haline getirecek bir durum. Şimdi ben epeyce uğraştan sonra geldim şu noktaya geldim. Bir grafik icat ettim. Bunun içinde çok yoğun malzeme var. Size sadece ufak şeyler çıtlatacağım. Bir tanesi diyorum ki şu gerçeklerle hakikat evreni diye Orhan Hançerlioğlu'nu takip edelim. İkisini bir ayıralım. Ona Orhan Hançerlioğlu diyorum çünkü filozofların, felsefecilerin bu konuda uzlaşılmış terminolojileri yok. Hakikat deyince gerçeği anlayan var, gerçeklik evrenini anlayan var, hikmeti anlayan var. Çok değişik bir şey var ama ben sadece bana çerçeve olarak tutunduğum, dış geçerliği olan, yani olanında uzman biriyle uzlaşmış olarak hakikati, truth'u, Moreno da böyle diyor zaten, içteki imge alanını, varoluş alanını, düşünce alanını ayıralım. Ne yapalım? Bir de şunu ayıralım, şu zihin beden ayrımını bütünleştirelim. Biz her şeyi derimiz dahil, tüm ruhumuz, bedenimiz denilen, bedenimiz, aklımız denilen her şeyimizle birlikte, varlığımızla birlikte karşılarız. Buna cisim de diyebiliriz. Ama içeride, dışarıdaki gerçeğinde tümünü algılamayız zaten. Seçim ve itim kavramlarıyla ve hoş nahoş yüksüz kavramlarıyla, Moreno'nun getirdiği terimlerle bunu ayıklama şeklimizi çok güzel bir şekilde, geniş şekilde kavrama şansımız olur. Ve içeridekini de yeniliği de içine katarak, bunu Moreno'lar yapmadılar. Yani açılmayı yaptı ama görselinde yapmadı. Yenilik, yaratıcılık getirdi. Ama bunu halkanın nasıl genişlediğini, hem dış gerçeklik alanının hem iç hakikat alanının bilinçte ve bütün karşılama şekillerinde nasıl bir genişlemeye yaptığını sağlayacak ara kavram henüz o zaman üzerinde durulacak kadar önemli görülmüyordu. Ama biz onlardan sonra onlarla çalıştıkça bu yeni alanları da sezmeye başladığımızı iddia edeceğim. Müsaadenizle bir lokma çay, bir lokma da su alayım. Şimdi bu algıladığımız gerçeklik ve kendimizi de ayna sayesinde orada gördüğümüz ben olarak belirlen parçamızla içeride kendim ve kendiliklerim arasında bir fark var. Kendilik kuramını çok yazdım. İsteyen detayıyla okusun. Bir de ne var? Nesneler var. Bizim tarafından yaratılmış arkadaşlar. Yani burası çok önemli. Biz dış dünyaya ürünler gönderip duruyoruz. Bunlar bizim yaratıcılığımızla, pratikliğimizle, hepsiyle bir de bizim içimizdeki tasarımla birlikte dışarıya yansıyorlar. Gerçeğin bir kısmını insan oluşturuyor ve gerçeğin, sosyal gerçekliğin bir kısmını ilişkilerdeki algılar ve pek çok şeyle biz yaratıyoruz. Buna söylemler dahil olmak üzere. Psikodrama sahnesi bunlardan en güzellerinden biri. Çünkü gerçeği artı gerçek olarak gerçek birebir kopyalayabileceğiniz bir
laboratuvarınız oluyor. Muhteşem bir şey. Peki içeride ne oluyor bu iç hakikatte? Terapist buralarda aslında değişiklikler yapıyor, dış gerçekte değil. Yani olmuş olayı değiştirmiyor. Buradaki olaylara, buna dış dünyanın işleniş şeklinde bir kere duyum olarak kodlanmış şeyi travmada söze getiriyor. Bir şey mi var? Ben şeye katılıyorum Evet. toplantıya. Burada çok şeyler var. Lütfen incelemek isterseniz ben tek tek zaman harcamayacağım. Bu sunumdaki, kayıttaki durdurursunuz. Buralarda neler yazıldığını yaparsanız ve YouTube kanalının altına tartışma istediklerinizi, anlamadıklarınızı, sorularınızı yazarsanız bu tür bilgi kullanma araçlarımızı işlevine uygun, paylaşmaya uygun halde kullanabiliriz. İdealler, hayaller, zanlar, anılar, İmge Drama kitabında çokça yazdım. İmge, simge, arketip sırabalamaları, psikodramatik beden, metaforik öz, bütün bunların hepsi çok geniş, kendileri tek başlı başına birer ders olacak derinliktedir. Gelelim bir şey daha yaptım, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Moreno'nun daha doğrusu yaratıcılık kanunu diye bilinen görselindeki halkayı açtım. Bunu Şaht benzer bir şekilde değil, farklı bir şekilde Rubicon modeli ve başka modelleri karşılaştırırken yapmıştı. Galiba çok iyi çalışmadım ama travmatik spiral modeliyle Huggins'lerde benzer bir zihinsel şey içinde düşünüyorlar. Yani spirale doğru korunum nasıl yenileniyor? Bu aslında yeni bir varsayım açarak gerçekliği, hakikati nasıl etkiliyoruz sorusuna da, genişletiyoruz sorusuna da cevap olabilecek önemlidir. Gelelim şeylerin, demin söylediğim araştırmacıların doktora tez çalışmaları için söylediklerine. Çok güzel bir çalışma şeması vermişler. Metodolojiyi nereye koyacağımızı şaşırdığımızda bize kılavuzluk edebilecek önemli bir şey. Ben buraya psikodramanın neler eklediğini koydum. Bakın, bana kalırsa bu kırmızılar benim katkılarımdır. Burada onların yaptığı ama benim maviye aldığım şeylerde mesela eylem araştırması Kurt Lewin kadar Moreno tarafından da konulmuştur. Olgu çalışmalarını biliyoruz. Fenomenolojinin yeri çok özel. Eşleme ve rol değiştirmeyle bizim fenomenolojik tasvir yaptığımızı eklemek istiyorum. Hakikat keşfi dedim. Öznenin yorumu ayna tekniği içinde. Terapistin meta yorumu kattım. Öznenin hakikatinin anlaşılması. Bakın burada ne kadar niteliksel araştırma dediğimiz geçerlilik taşıdığını, burada ise bilimsel gerçeklik modeliyle çalıştığınızda niceliksel çalışmaları kullandığınızı, ara yöntemlerde özellikle sosyometriyi katmak gerektiğini, Moreno'nun az anlaşılan dirençlerin interpolasyonunun müthiş bir araştırma kavramı olduğunu sadece kulağınıza çıtlatmak ve gerekirse böyle debate'lerde tartışa genişletmek dilediğimi belirtmek isterim. Ama ben aslında neden yaptığım felsefe olamayacağı da kendimce çizeyim. Bir kere ben değişeni konu ediyorum. Tikel'de yani felsefede tikel ve tümel vardır. Çok önemli. Mesela Moreno'nun 4 evrenseli felsefedeki 4 tümeldir. Yani genel tümden gelimle çalışan felsefenin mantığının, Aristo mantığının içinde bir yerdedir. Ben Tikel'de onunla birlikte değişenim. Aradığım değişmez bir evrensel, genel bir tümel gibi gelmiyor bana. Değişimin bilimsel yasaları peşindeyim. Maksadım yeni bir bilim için bilimde olmayan felsefeden yararlanmak. Bilim kuramlarında çok katı gerçekçiliğe düşmüş bilimin, artık dış gerçekle iç gerçeği ayıramayan bilimin yetersiz kaldığını vurgulamaktır. Tümel sorununu, bütünlük sorununu da bir açıdan Tikel'deki iç, duygu, düşünce, davranış ve eylem, en fecaatı da burası, dörtlemesinin kopukluklarında bütünleşme olarak ele alıyorum. Mesela filozofun derdi değil. Benim cehaletime de belki güler geçer. Ama şimdi esas tartışmamı tarihin büyük bir sırrını vererek başlayacağım size. Paul Oran'dan, çeviri Ali Çakıroğlu, Aykırı Yayınları, 2000'de yazılmış yanılmıyorsam.
çok iyi ayırt edilmiyor baskıda ve kaynaklarda, tam ulaştım mı emin değilim. Türkçesinin 2002 olduğu net. Freud teorisini neden terk etti? Evet, şimdi burasını slaydı durduruyorum ve paylaşımı durdurarak kitaptan okuyacağım. Kısaltarak. 1925 Freud öz yaşam öyküsünde bir süreliğine kapıldığım ve pekala bütün çalışmalarımda ölümcül sonuçlar yaratabilecek bir hatadan söz etmeliyim diye yazmıştı. Bu hata 1890'lar başında ateşli şekilde inandığı travma teorisiydi. 18 hastalık diziden ürettiği bir teori. 1896'da Viyana Kongresi'nde sunduğu bildiride kendi buluşuyla Nil'in kaynağının keşfini karşılaştırmıştı. Ama 1897'de bir yıl sonra iç çelişki yaşamaya başladı. Dostu Filise, Doktor Filise şöyle yazıyordu. Son birkaç aydır yavaş yavaş anladığım büyük sırrı sana vermeliyim. Artık travma teorime inanmıyorum. Zaten hastalarda düzelmiyordu. 1905'te gerçek cinsel taciz yok. Bastırılmış çocukluk fantazisi ve arzusu var dedi. Cinsellik üzerine 3 denemede. Bilinç dışı teorisi ve Oedipus teorisi açılmaya başlıyordu. 1970'lerde Freud ile ilgili görüşlerde dağılmalar yaşanmaya başladı. Revizyonistler, yani yeni gözden geçiriciler, Oedipus karmaşası kuramının travma kanıtısından değil, travma teorisi kanıtısından değil, Freud'un uydurduğu yalandan doğduğunu iddia ettiler. Öyle bir yalan uydurmuştu ki teoriden vazgeçmesinin gerçek ve aslında skandal yaratabilecek doğadaki nedeni bir daha hiç öğrenilmeyecekti. Freud arşivi varisi genç psikanalist Jeffrey Mason, kaybolan Freud-Filiz mektuplarının travma teorisi görüşleriyle ilgili olanlar olduğunu keşfetmişti. Anna Freud'a sordu kıza. Anna açıklamayacağını bildirdi. Kafa karıştırmak istemiyordu. Mason araştırmalarının sonunda Freud'un tacize hala inandığı sonucunu çıkardı. Gerideki mektuplarda Emma adlı hasta karşısındaki tutumuna ilişkin kanıtlar buldu. Düzensiz adet için Filiz burun ameliyatı önermişti hasta için. Freud hastaya burun ameliyatı yaptırdı ama Filiz içeride gazlı bezde unutmaz mı? Freud yazışmalarında ameliyattan sonra süren kanamayı kendisine duyulan arzunun psikosomatik işareti olarak yorumladı. Mason bu saçma tanıyı meslektaşına yaranma işareti olarak yorumladı. Ameliyatın başarısızlığı gibi acı gerçek karşısında Filiz ile çelişkiye düşmekten kaçmış dedi. Yani Freud bir de korkak damgası yemişti. Mason'ın kitabına New York Times tarafından Ruhun Watergate adı verildi. Mason belası savrulduğunda saldırı yine de durmadı. Crews tersine bir suç ileri sürdü. Taciz övgülerini Freud yaratmıştı. Doktoru hoşnut etmek isteyen hastalar öyküler uyduruyorlardı. Crews 1890'lardaki tüm tebliğleri inceledi. 1896'da Freud sadece tedavinin güçlü zorlayıcı etkisi cinsel tacizin anısını yeniden canlandırabiliyor dedi. Taciz öyküsü doğrudur demeye davet etse düş kırıklığı yaşayan hastalar onu kamuoyuna gönderecek, kendi telkin ettiğini itiraf etse terapist olarak gözden düşecekti. Kurtulmanın yolu öyküyü terapiste değil hastaya yükleyecek bir teori yaratmaktı. Crews'un yorumu Mason'ınkinden de kötü oldu. Saldırılar savuşturulmadı, psikanalizin saygınlığı azaldı. Yine de Freud'dan sonra kimse Oedipus kompleksi hakkında bir şey bilmeden Sofokles okumadı. Böyle bitiriyor Paul Aaron. Şimdi araya Nörolojik adlı kitabın yazarı nörolog Elezier Sternberg'den bir kesit alalım. Sayfa 128. Psikolog Elizabeth Loftus, belleğin nasıl manipüle edilebileceğini kanıtlayanlardan birisidir. Bir grup gönüllüye yaşça kendilerinden büyük akrabalarının onlara geçmişleriyle ilgili 4 olay anlatacağını söylemiştir. Akrabaların deney içinde olduğunu denekler bilmemektedir. 3 gerçek bir sahte olay anlatılmasını sağlar. Sahte anı hepsinde aynıdır.
Çocukken alışveriş merkezinde kaybolma, korku hikayesi. Chris'e ise abi Jim şu hikayeyi anlatır. Sene 1981 ya da 82 idi. Sen 5 yaşındaydın. Spokane Üniversitesi şehrinin alışveriş merkezine gitmiştik. Sen kayboldun. Öyle bir paniğe kapılmıştık ki çevrildik, çevrildik ama sonunda yaşlı bir adam seni, ha bir de pamuklu bir gömleği vardı değil mi? Hatırlıyorum bak, yeşildi. Ee, Geldi, seni getirdi. Nasıl sevindik bilemezsin gibi. Chris sonraki günlerde bu anıyı canlandığını, açıldığını fark etmeye başladı. Gerçekten pamuklu gömleğin rengini o da hatırladı. 2 hafta sonra anı daha da canlı hale gelmişti. Ve 24 denekten 7'si, %29'u bu hikayeye ait anı geliştirdiler. Yani düşüncelerimiz anı depolarını değiştiriyordu. Beyin bağlantı kurucu doğası aşikardı. Gerçekçi ve pozitivist bilim, dışarıdan objektif bilim adamı tarafından gözlenebilir olayları araştırmaya çalışır. Analistler bu yönde çok çabaladılar. Bowlby de bunlardan biriydi. Bir travma kuramcısı daha. Çocukları travmatize eden olayları saptamaya çalıştı. Ne yaptı? Çocukları gözleme aldı. Travma kuramının merkezini bariyerden olaya çevirmek konusunda çok müthiş etkili oldu. Bugün bile doktora tezleri için bir metodoloji oluşturan bir çalışma sistematiği doğurdu ve onun çalışmalarıyla anneden ayrılmanın travmatik etkisi saptandı. Dönemin İngiliz anneleri işe gitmeye korkar oldular. Travma artık bunaltacak şiddette olay olmaya başladı. Meslek lisesinde okurken Freud'dan esinli kitap yazmaya başlayan, Psikanaliz Derneği Yönetim Kurulu'na giren, Freud tarafından desteklenerek üniversite, felsefe okuyan Otto Rank da 3. noktamızın kahramanı. Başına ne belalar açacağını bilmeden birincil travmayı cinsellikten doğuma kaydırdı. Sonradan Freud'un biyolojik temelli modelinden kültürel modellere kayışında etkisi de oldu. Freud artık mitlere doğru kayıyordu, kültüre doğru kayıyordu. Eros Thanatos gibi. Bizim Moreno Usta da işte bu doğum travması kavramını doğum zaferi diye ters yüz etti. Ancak artı gerçeklik nedir, psikodramatik rol nedir bilmeyen mantıksal pozitivist psikanalist ve psikiyatristler, örneğin Bratesco, onun Karadeniz'deki doğum hikayesine de dayanarak patolojik bir yalancı tanısını yapıştırdı. Evet, şimdi iç çatışma noktamı açıyorum ve tamamlıyorum. Durumu bir fenomen haline getirdiğimizde bir işkence mağdurunun derdine derman bulmasına, yaratıcı çözümlere sıkışmış olduğu durumdan çıkmasına aracılık ederken ona bu durum senin için böyledir, bu senin hakikatindir sadece desek, tanık rolümüzde etik duruşumuzu vicdanımız nasıl karşılayacak? Teşekkürler. Evet Ayşe ve sevgili Ejder ve dinleyenler, benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Bakalım tartışırken neler çıkacak. Evet. Güzel bir soruyla da bitirdin. Etik duruşumuza ilişkin bir soru bıraktın ortaya. Bunu tartışalım. Sonra Ejder'i dinledikten sonra. Evet. Şimdi söz Ejder'de. Çok teşekkür ediyorum. İnci Hocam'ın da ağzına sağlık. Çok güzel bir geçiş oldu. Şimdi ben de tabii ki burada konuşmalar sırasında elden geldiğince onun açmış olduğu kısımlara minik değinmeler yapacağım ama ben daha çok travma kavramına belki klinikten bakarak bir değişik bakış oluşturabilir miyiz ve tarihçesini, yani travmaya klinik anlamda ortaya atılan tezleri biraz daha farklı bir pencereden, bu anlamda bize bu soruları sorduran elbette ki felsefenin katkıları olacak. Bu anlamda biz yeni sorular sorabilir miyiz üzerinden gitmeye çalışacağım. Benim de bu anlamda paylaşmam gereken bir görsellerim olacak.
Şimdi dediğim gibi sorular olmadan biz bir şey söyleyemeyiz travmaya ilişkin. Neden? Çünkü ben hala travmaya ilişkin kuramların, daha doğrusu bir travma kuramının hali hazırda tam bir açıklamaya sahip olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü tedavi etmeye başladıkça, buna da tırnak içerisinde tedavi ediyorum, tedavi etmeye başladıkça bir şeyleri fark ettiğimizi, çözdüğümüzü zannediyoruz. Ama travma özünde bir karşılaşma ve biz de aslında karşılaştıkça bu karşılaşmalar içerisinde bir stabilizasyon yapıyoruz adına tedavi dediğimiz. Çünkü travma terapileri sırasında en önemli bence devrimsel süreç, birincisi travmayı sadece, daha doğrusu travma kliniğini belli otonomik semptomlara indirgeyen bakıştan uzaklaşmamızdır. Yani travmaya bir ihanet kavramının, travmaya bir yas kavramının gelmesi. Bu çok zor oldu. Yani bir grup travma terapisti onlar açısından belirli mekanik tekniklerle insanların acılarını durduklarını söylüyorlardı. Kısmen doğrular, kısmen haklılar. Ama başka bir acı kalıyor, daha doğrusu yara kalıyordu ve bu yaranın son derece örseleyen, fark edildikçe de acıtan yanı olan kısmıyla işin gerçeği çok ilgilenemedi. O yüzden bence travma nedir sorusu hala sormamız gereken temel soru. Travma dediğimiz şey nedir? Şimdi bu soruya dediğim gibi yanıt kolay değil. Çünkü şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani travmayla çalışırsak anlaşılmaz bir duygusu var travmanın, suçluluk. Yani bunu nereden bulacağız bunu? Öyle neden bir insan başına bir kötü tarafından getirilen bir olay nedeniyle kendini suçlar? Ve bu suçlama bazen faili suçlamaktan daha da ağır bir duygu olabilir. Bence bu tartışmamız gereken bir şey. Çünkü rasyonel çalıştığına inandığımız bir zihnin en azından görünür, aşikar bir gerçeklik karşısında neden kendine yönelttiği bir suçluluk vardır. Bunu hemen hani işte ben buna psikodinamik bir açıklama getirebilirim, ben buna bilişsel bir açıklama getiririm diyerek kendi postülalarımıza gitmeyelim. Bu tartışılması gereken bir şeydir. Neden bu var? Devam edelim. Bir diğer nokta travma kimin hikayesidir? Biz travma dediğimiz andan itibaren travmaya uğrayan insanın hikayesinden başlıyoruz. Travma hikayesinden bahsetmiyoruz. Bakın çok ilginç. Bir travmaya uğrayan birini özne olarak kabul ediyoruz. Oysa bir eylem varsa bu eylemin asıl öznesi kimdir? Eylemi gerçekleştirendir ve biz faile bakıyor muyuz? Sorun orada. Yani faili düşünmüyoruz. O zaman travmaya ilişkin bu özneyi karıştırma sorunu da bu bizlerin yani kimlerin? Tanıkların aslında olayı yaşayan mağdurun tırnak içerisinde mağdur dediğimiz kişinin de çok bilindik bir şablonu hepimizde olduğu gibi acıtan da belki kafa karıştıran yerde biraz. Özneyi karıştırmamız. Basit bir örnekle gidelim. Biz burada bu öyküde kimiz? Tavşan ve kaplumbağa. Kaplumbağa mıyız? Hayır aslında. Çünkü bu öykü bize anlatılıyor. Yani tavşana anlatılıyor öyle değil mi? Biz burada tavşanız. Hızlı koşacağını zannetme. İşte bu aslında öznenin karışması, özne zannettiğimizin aslında çok da özne olmadığı öykülerle dolu birçok masal biliyoruz. Ben olan hangisi burada? Karınca mı, Ağustos böceği mi gibi. Neyse buralara girmiyorum. Bu bambaşka bir dünya. Bunu dediğim gibi ben yarın böyle bir auraya girdim. Yarınki konferansımda da bunu biraz ele almaya çalışacağım. Ben burada kapatayım ama bence dediğim gibi kafamızda sormamız gereken temel sorulardan biri travma ve kötünün öyküsüdür. Yani kötüyü görmemizdir. Neden? Çünkü kötüyü bilmekle ilgili yaşanan bir kaotik bir şeyden bahsedebiliriz. Belki dediğim gibi yanıt bulmaya çalıştığım sorulardan biri bu ise. O yüzden bence sorumuzu biraz daha bir soruyla böyle derinleştirecek olursak travmada faile bakamamak gibi bir zorluğumuz var ve bunun neden olduğuna ilişkin kısım cebimizde kalan kıymetli bir soru olsun. Peki travmada suçlulukla birlikte aynı zamanda bir yastan bahsettik. Peki getirilenin ne olduğuna bakmamız lazım. Tamam belli insanlar, belli insanlarla anılar vesaire bu ayrı bu yastan bahsetmiyorum. Ama çok zor iyileştirdiğimiz, daha doğrusu iyileştirmek de böyle çok
gereksiz terapiste atfedilen yüce bir değer belki. Çok zor toparlayan durumlardan bir tanesi iyilik kavramı. Yani yitirilenle iyilik mi? Yitirilenle iyi bir dünya kabulü vardı. Çünkü dünya iyi değil. İyi bir dünya kabulü vardı. O mu? Ama yitirilenle bir bilme vardı. Yani kabulün de ötesinde bir bilme. Bu bilmeyi mi yitirmeye başlıyoruz biz? Yani bir şeyi bilebilmeyi mi yitirmeye başlıyoruz? Bu çünkü neden? Travma sonrasında ortaya çıkan bu inanılmaz bir zihinsel durma, zamanın durmasına ilişkin kaos belki bize bunu söyleyebilir mi? Şimdi buradan biraz yasa doğru gidelim. Yas biliyorsunuz çok paradoksal bir şey. Bir şey yitirirsiniz yasta ama aynı zamanda bir sevdiği kaybeden kişi sevmediği bir şeyin de sahibi olur. Çünkü artık yaşam daha ağır ve daha zordur. Bu yükün sahibi olursunuz. O yüzden yitirirken aslında size verilen ya da kazandığınız, kazanmak kelimesi uygun olmasa da asıl ağırlaştıran, yaşamı ağırlaştırandır yitirmekten ziyade. O yüzden şimdi bu tekrar bilmeye gelecek olursak, kişi aslında istenmeyen bir bilme ile mi karşılaştı? Yani bir kabulü yitirmekten başka bir şey, bir bilme ile karşılaşıyor. O zaman belki buraya üzerinden tekrar metaforik gidelim. Şimdi bir zihin modeli var mı? Bence hala bir zihin modeli sorunuyla karşı karşıyayız. Yani zihin nasıl çalışmaktadır? Ve bu zihin modeli karışıklığımız bizi özellikle psikiyatri ve psikolojiyi hala o dogmatizmin bir zorluk nedeniyle bocalama içerisine doğru gitmekte. Örneğin Damasio'nun ortaya atmış olduğu temel soru olan karar verme süreçleriyle birlikte kafamız çok karıştı, çok güzel bilgiler. Ama hala biz böyle bir bilgiyle karşılaştığımızda kutsal metinlerimize yönelmek istiyoruz. Başkası ne demiş diye. O kutsal metinlerde bulabildiğimiz anlamda bir zihin modeli yaranıyoruz. Ve bazen aynı başka bir kutsal metni okumamak gibi bir kaotik durum içerisine giriyoruz. Oysa bir sürü metin olmasına. Şimdi travmaya ve zihin modellerine baktığımızda temelde ikiye ayırabileceğimiz bir bakış var. Çok indirgemeci olsa da. Bunlardan biri travmaların oluşturduğu bir zihinle mi karşı karşıyayız? Yoksa aslında zihnin oluşturduğu bir travmalar sorunsalı mı var karşımızda? Bu aslında bir anlamda İnce Hoca'nın Freud'un öyküsünde söylemiş olduğu Kur'an değişmesinin de kısmen ana problemlerinden, ana durumlarından, zorluklarından. Öykü tabii ki Şarko ile başlasa da ben uzun uzun anlatmayacağım burada ne olduğunu. Nil'in kaynağı metaforuyla acaba kökensel olanın, bu belirleyici, bu semptomu oluşturanın daha doğrusu ne olduğuna ilişkin yolculukta biz tabii ki Freud'u çok iyi biliyoruz bu anlamda. Ama bir başka kavram, başka bir kişi daha var. Hatta bu kişi 1913 yılında aralarındaki tam bir ayrışmayla birlikte bambaşka bir travma kuramı, daha doğrusu travma temelli zihin modeli ortaya atacak Pierre Janet. Freud'un travmaya ilişkin özellikle yazılarında sakladığı bir takım klinik gerçekler bugün hala bizim açımızdan son derece kıymetli. Bunlar içerisinde geçmişteki bir anının bugünden yaralanması. Özellikle çocukluk çağı travmalarında bazen kişiler travmayı yaşadıkları anda değil, travmayı anlamlandırdıkları anda yaralanırlar. Bu kitabında çok net tanımladığı sahnelerdir. Gerçekten de klinik olarak bugün hala karşılaştığımız sahneler. Ama Freud'la birlikte bir travma kuramıyla birlikte başlayan bu öykü aslında Freud'un söylemeye çalıştığı hani o meşhur 3 devrim, egonun yenilgisi, insanın yenilgisi olan o 3 devrimde yani Kopernik devrimiyle birlikte arzın merkezi olmayan ama bugün bence en önemli travma kuramcısı olarak konuşmamız gereken Darwin'le birlikte. Çünkü bütün travma kuramlara baktığımızda hepsinin kökenli bir travma fark edeceğiz. Darwin'le birlikte belki de evrenin kendisinin merkezi olmayan, doğanın merkezi olmayan o üstün insandan vazgeçiş ama bununla birlikte travmalarla şekillenmiş bir dünyadan bahsetmemiz, bir evrenden bahsetmeye başlamamız, doğanın kendisinin aslında travmalarla,
Buradan da yola çıktığımızda travmanın aslında doğal olmasıyla, bunun bir gerçeklik olmasıyla birlikte Darwinyen bakış ve tabii ki bunun sonucunda antroposentrik evren anlayışının ortadan kalkması. Ama şimdi şuraya bakalım. Hani eğer siz antroposentrik evren anlayışından uzaklaşırsanız sizin yavrunuz çok çok aciz olur. Yani insan aslında özünde travmaları, dünyanın travmatik gerçeği karşısında aciz bir canlı olur. O yüzden bütün gelişim kuramları kendi özünde bir travma kuramından yola çıkarak ortaya bir şeyler söylemiştir. Tabii ki bunlar içerisinde bu öykünün başlangıcı olan Freud'un geçmişte yaralanmak kısmından bahsediyor. Ve tabii ki bu yaklaşım haz, mutluluk mu yok ve diğer tarafta bir uzaklaşma, yani hazla yakınlaşma, kaygı, korku ya da tiksintiyle birlikte uzaklaşma bugün hala ventral dorsal sistemler olarak merkezi sinir sisteminin temel işleyişi anlamında Freud'un fizyoloji laboratuvarından öğrenmiş olduğu, yani kendisinin belki de bilime ve tıbba ilk karşılaştığı yer olan fizyolojide görmüş olduğu çok ana ilkeydi ki onun kuramı da zaten dürtü üzerine kurulmuş oldu. Ancak Pierre Jane'den bahsedelim biraz. Pierre Jane çok ünlü bir hem psikolog ama aynı zamanda bir nöropsikiyatr. Hem psikolojide hem de hekim olarak nöropsikiyatride çalışmış. Çok insanı etkiliyor. Bunlar içerisinde William James, Jung ama en önemlilerinden biri Freud var. Bilinç dışı kavramını ilk kendisinin kullanması, travmada oluşan zihni ilk kendisinin söylemesi. Aslında bugün psikanalizde kullanılan hatta analiz kelimesini ilk kendisinin söylemesine ilişkin oldukça ciddi eleştirileri var Freud'a. Bilemeyiz hangisi doğru anlamda ama onun temel yaklaşımlarından biri fragmente bellek. Travma üzerine kurulu bir zihin modeli ortaya yapıyor. Yani bastırılan değil, parçalanmış bir zihin. Daha doğrusu kendince ayrık bir anı, kontrol edilemeyen bir anı. Tabii ki zaman burada diskoneksiyon mu, represyon mu? Yani Freudyen mi yoksa bir Janeci bir yaklaşımla mı tanımlayacağımız dediğimizde kısmen her ikisinin de haklı olduğunu ama TSSB bağlamında baktığımızda Jane'nin özellikle diskoneksiyon fragmente bellek kavramını haklı çıkar. O yüzden bu ayrık evrenlerde dolaşan bir zihin, bir travmayla parçalanmış bir zihnin tekrar bütünleşmesi de psikoterapinin temel ilkelerinden. Şimdi Jung'dan çok bahsetmiyoruz travmada ama bence Jung'un kendi kuramı tam da başlangıcı anlamıyla bir travma kelimesiyle çıkıyor. O da şu tartışma. Yani tamam Freud'la ilk belki ayrıştıkları nokta çocuk cinselliği üzerine. Bu kavramı çok önemsemiyor. Kendi içerisinde kelimelerini terim olarak kullanmakla birlikte. Çünkü onun söylemeye çalıştığı asıl olanın ne oldu? Bir sağ kalma çabası mıdır yoksa bir haz mıdır insanın bu anlamda kendini sürdürmesi? Bu sağ kalma çabası üzerine dediğiniz andan itibaren travmayı bilen bir zihinden bahsedersiniz. Bu tam da Freud'u eleştirdiği tabula rasa'nın reddidir. Boş bir zihinle gelmez canlı. Dolu bir zihinle gelir. Ve bu dolu zihin içerisindeki en önemli kavram bir anne arketipidir ki bu Klein'i son derece etkileyecek bir anne imagosu olarak karşımıza çıkacak. Bu daha sonrasında belki birçok kuramcının anneyi bilerek doğan, yani tabula rasa şeklinde boş bir zihinle gelmeyen, boş levhayla gelmeyen bir bebek. O zaman sağ kalma üzerine dersek, yani merkez sinir sisteminin temel amacı sağ kalmak üzerine mi olgunlaşmış, yoksa bir haz var, bu haz kendi içerisinde ödül bağlamında mı bunu tanımlıyor? Bu çok önemli bir soru, çok kritik bir soru. Bu anlamda Jung aslında travmayı tam da kuramının merkezine koymuş biri. Tabii ki Sandor Ferenczi'nin özellikle travmalarla çalışması, tekrarlayan travmalar, saldırganlığa özdeşleşen travmaya uğrayanlar, bu anlamda tarihte belki ilk exposure'ı kullananlardan biri olması bu ayrı bir şey. O yüzden belki de anne terapist kavramını getirmesi anlamında Sandor Ferenczi travma kuramcılar arasında çok müstesna bir yere sahip. Ama Winnicott'ın da aslında söylemeye çalıştığı temel kuramlardan biri travmayla. Ama bu travmada çok farklı bir şey var. Yani ister Jung'yen bakın, ister Freud'yen bakın, bir failden bahsetmiyorsunuz aslında.
Fail kader. Yani doğanın kendisi, Darwinyen bir kaderden var. Ama Winnicott annenin kendisinin, özellikle temas kuramayan bir annenin bir fail olarak değiştiriciliğinden, bir sahte kendilik yaratıcılığından bahseder. Bu çok çok önemli bir devrim. O yüzden Winnicott'ın kuramına da bu gözle baktığımızda tam da fail bağlamında. Hani ne dedik? Kötünün öyküsünü yazmak. Winnicott kötünün öyküsünü yazmaya başladı. O yüzden bence kötüyü gören bağlamında da Winnicott çok önemliydi. Yani terapistin anne olması faili düzeltmek anlamında bence devrimsel bir süreçtir. Tabii ki Bowlby'nin Freud eleştirisi Darwinyen bağlamda tam da bebeğin sağ kalmak üzere bağlanması, bebeğin acizliği, bu acizlik bağlamında korunması gereken, yani travmalarla dolu bir dünyada var ederseniz aslında düşünebilir. Bütün kognitif faaliyetler bir güvenlik tanımıyla, bakın güven kelimesini kazandırması anlamında da önemliydi. Ve elbette ki Lacanien bakış bu eksiği tanımlamak, yapısal bir travmaların zaten o insanın doğmuş olduğu dünyada asla tamamlanamayacak olan bir eksikle var olması gene bu acizlik bağlamında bize travmayı önemsedi. Ama İnci Hocam'ın da bahsettiği sona doğru Moreno'nun katkısı ne oldu? Şimdi Moreno bize insan belleğindeki geçmişi, yani bugünden yazılabilen bir geçmişi, çarpıtılabilen bir geçmişi bize ilk söyleyen artı gerçeklik bağlamında. Ama artı gerçekliğin kendisi bir yaşantı olduğu için dönüştürücü diyordu Moreno. Tabii Moreno o zamanlar henüz daha tanıklar çalışmasıyla, özellikle kriminolojide yapılan tanıklar çalışmasından bilerek bunu söylemedi, deneyimleri söyledi. Ama günümüzde özellikle belleğin bir hakikat kapısı olmadığının bilinmesiyle birlikte aslında Moreno'cu yaklaşımın insan zihnini nasıl değiştirdiğini bize söyleyebiliyor. Şimdi tehlikeli dünyadaki bir insandan bahsediyoruz. Yani doğanın kendisi, çevre, her yer aslında tehlikeli ve insan aslında bir canlı olarak bütün canlılar gibi tehdide ilişkin mutlaka bir mekanizma geliştirmek zorunda. Aslında zihin bir travmayı bekleyerek yaşamak zorunda. O zaman bildiği bir kavramla karşılaşırız travmada. Ama biz eğer bunu biraz da böyle sosyometri ve eylem bağlamında bakacak olursak, bir eylemden bahsediyorsanız bir eylemin faili vardır. O zaman fail tanınıyor mudur zihinde? Yani zihinde bilinen bir fail var mı? Bunu daha önceki konuşmalarımda söylediğim için çok da merkez sinir sisteminin özellikle orta beyin mekanizmalarında bir fail bilgisi olduğunu, ki böyle baktığını ama bu fail bilgisinin nasıl oluştuğu tamamen ayrı bir tartışmadır. Hani o bilgiyi cepte bırakarak gidelim ama tehlikeli bir dünya gerçeğini bilelim. Ama başka bir şey, tam da bunlar içerisinde belleğin bir hakikat kapısı olmamasını, travmaları sonradan üretiyor diye niye açıklıyoruz? Bakın ben bu konuda çok itiraz ediyorum. İnsanın belleğinin bir hakikat kapısı olmaması, çarpıtabilir olabilmesi, onun travmalar ürettiğinden dolayı değildir. Bu anlamda özellikle daha sonra çocuk cinselliği bağlamında bu çocukluk çağı travmalarının bir kısmının fantezi olması, kolaylıkla zihinde fanteziler üzerinden ya da sanal bir bellek oluşturabilmemiz bize acaba travmalarda sanal mı gibi bir şey düşündürtebiliyor. Hayır, hayır, hayır. Ha, bu mekanizma gerçek ama bunun amacı o değil. Bunun amacı şu: bu kadar acının olduğu bir dünyada elbette ki belleğimiz çarpıtmak zorunda. Bu aslında yaşanan travmaları yok edebilmek için olan bir mekanizmadır. Yaşanan travmayı yaratmak için olan bir mekanizma değildir. Belki burada radikal anlamda bir reddiye yapmamız gereken kısım. Bellek çarpıtır ama çarpıtmak onu sağ tutandır. İşte bu insanın içerisindeki bilemediğimiz ama bir faile ilişkin bilgi üzerinden gidecek olursak o zaman felsefeye biraz bulaşalım. Kant'ın insana ve ahlaka dair, yani iyiyi istemek üzerine iyi nedir sorusuyla bize sorduğu ve çok da zor yanıt verdi. İyilik yapmak değildir. İyiliği herkes yapar zaten. Sorun kötülükte. O zaman ama bu zaman gerçek bir iyilik değil yapılan. İyilik herkesin bildiği. Ama gerçek iyilik iyiyi isteyebilmektir. Kötüyü bilmeye rağmen. Kötü eylemini yapacakken, yapabilecek kudreti varken bir insanın iyiyi tercih etmesidir. İşte burada başlattığı bir tartışmadır. O zaman karanlık madde, karşılaşmaktan korktuğumuz şey,
kötüyü bilmemizdir. Yani travmanın acaba acıtan yönü bu mudur? Kötüyü bilmiş olmak. O zaman bu anlamda kötüyü görmek istemememizin, hep suçlamamızın, kötü olmamalı dememizin bağlamında bununla mı karşılaşmamız? Aslında Kantçı felsefeyi eleştirirken Lorenz bu anlamda kötünün failliğine tam da katkı sunuyor. Yani bir anlamda birbirine çatışan iki insandan bahsedecek olursak bence tam tersi Kantçı yaklaşımı eleştirirken failin bizim öykümüzde olduğunu söylemesi. Kötü gibi gelen bu hayvanlar, sevmediğimiz hayvanların aslında türlerini koruyan iyiler olması ya da ne kadar iyi dediğimiz hayvanların kötülüğü yapamayacaklarından dolayı iyi olmasının çok paradoksal bir şey olması. Bir başka sorumuz neden tekrarlar? Yani bir kere biz kötülükle karşılaştıysak neden bir kere daha karşılaşıyoruz? Tabii ki bu ayrı bir tartışma. Belki onu başka bağlamda ele alabiliriz ama benim son dönemde son derece önemsediğim bir kuramcıyla bitirmek istiyorum. O da Mead, Herbert Mead. Çok ihmal edilen bir kuramcı. Yarın daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Mead'in özellikle dediği şey bizim için çok önemli. Mead bence Moreno'yu en çok etkileyen insanlardan. Bence. Nesnelere karşı hareket ederken insanlar aynı anda, yani bakın bize çok antagonist rolden bahsediyor. O nesneye yönelik başkalarının bakış açılarını da aldıklarını, aynı zamanda yani bir sosyal öğrenme kuramı da var burada Bandura'nın ama burada çok farklı bir sosyal öğrenme kuramı. Failin değil aynı zamanda tanığın da özne olabileceğine ilişkin çok ilginç bir yaklaşım. Ve bence en devrimsel sözü benim nesnesidir'i ilk tanımlayanlardan. O zaman hani ben deneyiminin ötekinin rolüyle mevcut olacağı yönünden burayla bitirelim. O da nedir? Çirkin ördek yavrusu. Hans Christian Andersen, çocukluğumuzun masal kahramanları. Kibritçi kız, çirkin ördek yavrusu, karlar kraliçesi, güzel prenses Bezelye bizi çok etkileyen masallar. Hatta bence çok politik bir insandı. Çok önemli şeyler yazdı. Köleliğin kötülüğünü anlattığı eserleri de var. Ama bence bir küçük kahraman hepimizin tam da bu travma bağlamında kafasında bir şeyler söylesin. Bu küçük kahraman, öyle bir de kahramanların öyküsünü yazmamız gerekiyor. Bu küçük kahraman bize kral çıplak diyen, bütün bağlamıyla çok tartışılan bir şey. Ve aslında tam da zihin içerisindeki bu çarpıklığı bize gösteren biriydi. Nedir bu çarpıklık? Küçük bir kahramana atfedilmişti. Neden? Çünkü o çıplaklığıyla bir bilgiye sahip. Oysa buradaki insanların başka bilgileri var. Bilmek bazen asıl karşılaştığın ve bilmek istemediğine yönelik çok güçlü bir savunma. Örneğin bu insanlar da görüyordu. Ama en acısı bunlardı. Kralın çıplaklığı konusunda bu çıplaklığı güçlendiren. O yüzden biz tam da bir resme baktığımızda gerçek failin ve gerçek kahramanların kim olduğu konusunda bir kaotik bir şey yaşıyoruz. Travma da tam burada zihnimizde belki de bizi o bilmek istemediğimizde karşılaştırıyor. Ve bu resme baktığımızda bizim aklımıza ilk gelen o dışlanmış yavruyla değil, aynı zamanda belki onu dışlamak durumunda kalan kötünün ve tanıkların öyküsünü de bilmek zorunda olmamızla anlayabileceğimiz bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden ana sorumuz bu. Neden suçluluk hissederiz? Bu belki ilk tohumu atabilecek sorumuzdur. Kopernik devriminden bahsettik. Kopernik bu devrimi oluşturmasına rağmen bir türlü yazamadı. Hatta o dönem kiliseden korktuğu falan da yoktu. Papa çok merak etmişti. Özel bir temsilcisi onunla konuştu ve çok etkilendi. Dünyanın merkezinin, yani arzın merkezinin dünya olmadığı bu Kur'an'da. Ama hiçbir şey bir başka bilgiden bağımsız oluşmaz. İbn Şakir aslında Kopernik'in ilk çizimlerini yapmış olduğunu o dönemden yaklaşık 200 yıl önce kendisi bu bilgileri ve bu çizimleri yapabilmişti. Yani Kopernik asla ve asla bilinmeyeni keşfetmedi. O yüzden bilgiler ve kuramlar bizim için çok çok kıymetli. Onlardan kopmayacağız. Onlar bize çok şey söylüyor. Ve fakat Kepler.
Kepler'in çizmiş olduğu bir inanılmaz bir bilim kurgu yazarı. Yani astrolog ama o bilim kurgu romanı çok önemli. Ama Kepler kanunları var. Bugün hala geçerli. Bugün hala onun çizmiş olduğu matematik üzerine biz gezegenlerin eliptik yörüngelerini biliyoruz. Ve fakat şöyle bir sorunu vardı. Kepler kütle çekimini gezegenlerin nasıl durduğuna ilişkin kökensel bilgiye başvurdu. Dedi ki gezegenleri şu görmüş olduğunuz yörüngelerde meleklerin arabaları tutuyor dedi. Onlar getiriyor. Bazen de bir kökensel bilgiye başvurmanız sizi inanılmaz bir kaosun içine de atabilir. Ta ki Newton'un çıkıp çekim yasalarını söyleyene kadar. O nedenle travmayı da tartışırken elbette ki kuramlara başvuracağız. Ama biz o kuramlardaki bilgileri, daha doğrusu bulmuş olduğumuz hakikati kendi felsefi sorularımız ve gözümüzle ve tam da özgürlüğümüzle, zihnimizin özgürlüğü ele almazsak ve aslında hastaların bize göstermiş olduğu, o travma yaşayan insanların bize söylemiş olduğu birçok kıymetli veriyi fark edemezsek, bir tanık olarak hep yanlış özneye bakarsak, o zaman travma konusunda kaosumuzun bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet. Ağzına sağlık Ejder. Teşekkürler. Evet, bu güzel iki sunumu dinledikten sonra benim şu anda aklıma gelenlerden bir tanesi hakikaten özne kim? Biz hangi özneye bakıyoruz? Biz nerede duruyoruz? Fail, özne, tanık, mağdur. Bunlar böyle kafamda çok karıştı. Bu konuda biraz tartışalım isterim. Yani İnce, mikrofonun kapalı. Çok güzel. Ben de tam buradan başlamak isterim doğrusu. Şimdi tabii Ejder'in açtığından başlayacağım. Aslında o da benim açtığımdan başlayabilir tabii ama belki onun da notları vardır. En iyisi ben onunkinden başlayayım. O benimkinden başlamak isterse serbest ya da aynı noktayı tartışmaya başlamak da bence mümkün olur. Artık onu moderatör ve tartışanlardan diğeri karar versin. Aslında bu çok güzel bir nokta hakikaten. Yani özne kim? Hı hı. Biz bu konuda çok şey belirttik aslında yazdığımız kitaplarda. Özneleşme problemi var aslında. Yani özne olma. Çünkü bu şöyle bir şey. Mesela bir çocuk düşünün. Annesinden yaşanmış bir gözlem, ufak bir bakkal gözlemi. Dondurma istiyor çocuk. Anne de tam bakkaldan alışveriş sırasında eteğine yapışmış çocuğa hayır diyor. Tamam. Şimdi olmaz diyor. Gayet masum bir laf değil mi? Çocuk anne ne olur ne olur diyor. Ondan sonra anne diyor ki şimdi değil dedim sana diyor. Bir yandan da bakkalla ona mı yetişecek arkada tedbirlerle birer metre aralıklarla bekleyen böyle açıkta satış yapan bakkalın önündeki sıraya mı şey yapacak? Çocuk atıyor kendini yere başlıyor ağlamaya. 4 yaşlarında, 4-4,5. Anne daha da trajik bir şey yapıyor şimdi. Bak beni üzüyorsun ama diyor. Şimdi şöyle düşünün. Çocuk doğarken ağlıyor. Anne de diyor ki çocuk beni üzmek için ağlıyor. Şimdi burada anne mi travmatize, çocuk onu üzmek için ağlıyor deyince anne kendi duygularının faili olarak çocuğu gördü. Değil mi? Bu çocuk beni üzüyor yani şimdi ben üzülüyorum falan gibi bir özne yok orada. Mağdur var. Anne mağdur. Bu koca kadın mağdur. Bu anne nasıl yetiştirecek şimdi bu çocuğu? Birbirine bağlanmış şeyleri ayırt etmeyi bilmeden kim kimin neyin nasıl içinde olduğu bir ayrımlaşmamış bir söylemde özneleşme yaratan yani özneleşme yaratan bir şey yok ki. Mesela dün bir film tartıştık Mesaj filminde baba kızını yetiştiriyor. Kız heyecan içinde ben ne diyeceğim şimdi baba diyor babasına. Baba da diyor ki kendine ol yeter diyor. Bak şöyle 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 demiyor. Şöyle şöyle de demiyor. Şimdi bir emir vererek şey yaparak yöneten bir kültürden
sen kendinsin, kendini tanı diyen kültür arasında ne kadar büyük bir fark var. Şimdi böyle bu çocuk şimdi bizim psikodrama sahnemize geldi diyelim. Bir çocukluk travmasını anlatacak. İlle de cinsel taciz olması şart olmuyor değil mi? Bizim her gün çalışmalarımızda yüzlerce sahne açıyoruz bir ay içinde. E, Yani Freud'un yine anlattığı hikayeleri değil, ben yani onlar çocukluk travması deyince çocukken annesinin bu hayır dediği, içinde ifade edilmemiş, bir de suçlu kalmış annemi üzdüm diye, o hikayelerle çok uğraşıyoruz. Şimdi burada bir özneleşme hareketi başlıyor. Ne oluyor? Sahneyi açtığımızda biz şeyiz ya, ben anne terapist de olurum ama anne, orada gerçek anne yaşayacak bir sahnem var. Gerçek içerideki hakikatteki anneyi diye ayırdım. Zaten bu ayrım bu noktaya yarıyor. Hakikat kapısı deyince Ejder'in söylediğinde dış gerçekliğe demek istiyor orada. Ben onu da ayıralım demiş oldum. Ortaya attığım ayrım noktasıyla birlikte iç hakikati çalışıyoruz, truth'u çalışıyoruz. Biz orada kalalım. İşimiz de tanıklık falan, hukuksal tanıklık falan da değil. İç dünyadaki hikayenin anlatıcısının yerine oturması, kendi İyice hikayesi. bir saniye, çok kısa bir şey soracağım. İyice anlamak adına. Buradan devam et de. Yani hakikatle anladıklarınız farklı o zaman, değil mi? İçimizdeki ne hakikat diyelim, onu hakikat Onu kapısını açmak gibi ha, falan tamam, dediğimizde gerçekliğe ulaştırmaz bizi diye ayıralım demiş oluyorum. tamam, tamam. Ejder'le benim aramdaki Hı hı. farklılığı da altını çizmiş oluyorum. Yani o öyle diyor ama biz bakın gelin gelin bir teklif yapmış oluyorum. Böyle dersek Hı bizim hı. de kafamız netleşir demiş oluyorum yani. Bu Hı çocuk bize iç hakikatini açmış oluyor. Ben şimdi burada bu bakkalın önünde olana tanığım ama bu anneye karışıp da ne yaptın sen diyecek kadar haddini bilmez değilim. Bana acısı için gelen de yok. Ama bu çocuk ileride diyelim ki 20 yaşına geldi. Beni anlayan bir hiç annem olmadı falan diye başladı şikayeti. Mesela bu sahne birincil sahne olacak şiddette mi tartışılır? Sahnelerden biri olarak biz zaten sıralamayı 1, 2, 3 diye kronolojiye göre yapıyoruz. Yani birinci sahne Freud'la aynı örtüştürmüyoruz psikodramada. Hı hı. Şimdi bu çocuğun açtığı ikinci çekirdeğe doğru ikinci sahnedeyiz diyelim. Aklına bu geldi. İşte ben 5 yaşındayım. Annem bakkalda bana hayır diyor. Ondan sonra bir de beni şey yapıyor. Hiç de kendimi ifade edemiyorum gibi bir hikaye uyduruyorum ben şimdi. Şimdi burada özneleşiyor çocuk. Yani anneye kendi yetişkin halinden bakıyor aynadan. Bir ben oluşuyor, beni görüyor. Yani bu benim diyor işte. Oradaki benim diyor yani. İçindeki o kitlenmiş diyelim ki boğazındaki düğümün kaynağına doğru geldik. O zaman ne oluyor çocuk? Gidiyoruz biz şimdi yap bakalım ne yapacaksan diyoruz. Çocuk anneye diyor ki sen böyle yapınca ben çok korkuyorum biliyor musun diyor. Ne oldu çocuk? Kendindeki duyum halindekini söze dökmesine eşlemeler aracılığıyla yardımcı olduk. Çocuk özneleşiyor yani. Yitirilen ne sorusunun benim kafamdaki yanıtı Ejder bu noktaya da kendi tekrar savunduğu açıdan cevap da verse memnun olurum. Ne yapmış oldum ben? Yani bir masumiyet kayboluyor. Gerçeğin kabulü geliyor. Gerçeğin kabulü yitirilmiş bir şey midir? Yoksa kazanılmış bir yeni zihin midir? Yetişkin zihin midir? Biz çocukluktan çıkmazsak, hala daha annemizin bizi koruması için muhtaç durumlarda durursak, babalarımız bizi korusun diye beklersek, kendimiz arzu ettiğimiz, iyi dediğimiz ama bence iyi kötünün buluşmuş, gerçekle grileşmiş ya da renklenmiş, bence renklenmiş yeni dünyasının yaratıcıları olamayız. O nedenle özneleşme terapide özneleşme süreci vardır ve travma diye anlatılan hikayelerin çoğunda öznesizlik söz konusudur. Bu Giacometti'nin heykellerindeki şekilsiz insanlıktan kendi hikayesinin kahramanına geçiştir. Yani burada e, aslında kendi hikayesinde kahramanı anne yapan, kötü anne diye bize anlatan öznesizliktir. Özne olamama durumudur. Zaten kendilikle o kadar işgal edilmiş vaziyettedir ki duyumlar alanında travma dediğiniz pragmentasyonda bir duygu yoktur.
dile gelmemiş, pek çok dilde sözcüğün olmadığı, sağ beynin sol beyinle köprülenmediği, limbikteki kalmış duygu ve duyumlardan ibarettir. Yani adı olmuş duygu yoktur. Sağ beyinden işlenmiş duygu yoktur. Onun için bir büyümeme problemidir diyorum ben. Hı hı. Böylece Evet. birçok şeyi bir araya getirmiş oldum galiba. Evet, evet. Bence çok kritik bir nokta olduğu için Çok, evet. burada kalalım derim, yani biraz kalalım. Tamam Çünkü ben Ejder. Ejder'den aldığım notlarla sanıyorum iyilik, kötülük, özne, yitirilen ne gibi Evet, şeylere önce istersen kime epeyce bir bakacağız? kapsamlı şey vermiş oldum. Evet, evet. Bu Ben konuda birkaç şey söylemek isterim. Şimdi öncelikle benim bu özneleşmek başka bir şey tabii ki. Benim burada aslında kendimizin de yaşamış olduğu, yani bir insanın yaşamış olduğu travmaya kimin gözünden baktığı sorusu. İnsanın aslında daha doğrusu yaşama kimin gözünden baktığımız sorusu. Yaşamın faili olarak, yani kendi eylemimizin de faili olarak değil, kendi eylemimizin de bazen gözleyeni olarak ya da tanık olduğumuz eylemi de bazen faili olarak bakmamız. Bu çok psikodramatik bir kavram. Bu bana ait bir kavram değil tabii, Mead'e ait bir kavram ama çok psikodramatik bir kavram. Zihnin böyle oluşması onun kendi zihin sorusu. Bugün yeniden ele alalım. Biz nörobilimsel olarak bunu tartışabiliriz. Ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ama benim aslında burada demeye çalıştığım özne kavramı bir kişinin yaşamış olduğu travmatik bir süreç sırasında o sürecin eylemi olmamasından kaynaklanan, daha doğrusu otonomisini yitirmesinden kaynaklanan bir zorluk anlamında değildi. Ben tanığın gözünde de bir özne karmaşası yaşandığı anlamında söylüyorum. Çünkü biz bir travmayı dışarıdan değerlendirdiğimizde, kendi travmamızı da aslında dışarıdanmış gibi değerlendirdiğimiz için bir özne karmaşası yaşıyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir karanlık bir sokaktan eve geliyorsunuz. İşte ve biri size saldırıyor, çantanızı alıyor, sizi bıçaklıyor, size zarar veriyor. Ve söylediğiniz şeyin daha çok şu olması. Ya hani neden ben o gece aklıma getiremedim de o sokaktan yürüdüğümü daha çok yaşıyor olmamız. Oysa neden bir kötü var ve bu kötü bana bunu neden yaptığı daha ikincili düşünüyor olmamız. Ya da bir bomba patladığında hayatta kalan kişinin kendini rahatlatmak adına da değil, ciddi anlamda sağ kalma suçluluğu yaşıyor olması. Bakın bunlar çok kaotik ifadeler, kaotik durumlar. Bunu çok basit, şundan da hadi bir formül kurduk, bak onun projeksiyonu açıklayamayacağımız şeyler. İşte burada kimin gözünden baktığımız ve bir özne karmaşası yaşadığımız anlamında söylüyorum. O nedenle de biz kötüyü çok konuşmuyoruz. Ancak politik olarak yeni yeni söylüyoruz değil mi? Kadına yönelik cinayet yerine erkek suçu demeye başladık. Niye biz ölen kadının fotoğrafını koyuyoruz? Failin fotoğrafını koyalım diyoruz artık değil mi? Yani burada kötüyü konuşmamız gerekir. Bunun için ancak politik bir bilinçlenmemiz gerekti. Oysa yıllarca biz bunu söylemiş olduk. Şimdi bir diğeri, yani İnci Hocam'ın söylediği. Buraya bir cevap vereyim mi? Hocam tamam siz verin ama ben sizin o şeyinize başka bir yanıt vereceğim ben de sizin. Buyurun siz söyleyin hocam. Tamam, şimdi ama o zaman biz kötüyü belirlersek terapist gibi bir iş yapmış olmayız. Çünkü biz terapist olarak kendisini geliştirmesindeyiz ve kötüleri deşifre edip onları hukuken şey yapmak gibi bir eylem içinde bir rolde değilim. Ben kendimi öyle görmüyorum. Kişinin kendini sorgulama işi çok güzeldir. Bunu sorgulamaktadır, suçlu hissetmektedir. Çünkü kendisinin yapabileceklerini genişletmek için bir acıyı yaşamaktadır. Girip ben onu kötü budur aslında diye devreye gittiğimde onun gene korunmasına yardımcı olabilirim. Politik bir eylemin katkıda bulunabilirim ama onun büyüme işlemine katkıda bulunabileceğim bir duruş olacağını sanmıyorum. Onun için bu tür bir seçimin başka bir odak, terapist odağı olmadığı kanısındayım. Onun için de seni tartışırken Hocam kötü, ben özne terapist kimdir odağından kısmını konuşmuyorum ama. seçmememin bir sebebi de budur. Çünkü fail hangi failin? Bir şey yapamama faili yine bize yardım isteyerek gelen danışandadır. Ben onu suçlayalım, hadi daha fazlasını yapabilirdin gibi falan bir duruş içinde değilim. Ama onu sokup neyi daha iyi yapabileceğini düşünüyorsun, şimdi yap deyip büyütmek işi,
bu travma acısından onun gelişerek çıkmasıyla ilgili bir şeydir. Çünkü hatta eline orada dona kaldığı için alamadığı sopayı alıp onu öfkesini çıkartacak kadar kendi kızgınlığından korkmayacak hale getirme işleminde olmaktır. Öbür türlü biz başka bir işi yaparız gibi Öyle geliyor söyleyeyim bana. hocam. Ben biraz itiraz edeyim buna ama şundan dolayı. Şimdi birincisi, ben bütün bu anlattıklarımı bir terapi ilişkisi bağlamında söylemiyorum. Hı hı. Ben yani travmanın ve yaşantının anlamlandırılması bağlamında söylüyorum. Elbette psikoterapide çok başka şeyler yaparız. Psikoterapide benim öncelikle hedefim bir otonomi kazandırmaktır. Bu bambaşka. Yani aynı bir şey de değil. Yani sizinle orada bir çatışmam var yok anlamında söylemiyorum. Ama şuna itirazım var. Şöyle ki. Şimdi toplumsal bir normu, travmayı tanımlarken de değiştirmezsek, ki terapist o toplumsal normun faili olur aynı zamanda. Çünkü ben politik olarak toplumun travmaya bakışının değişmesi konusunda tarafım. Ben travmayla Toplumun ilgili. travmaya bakışını peki Tabii, nasıl bir ben eylem yapacağız bunun buradan için bekleyin. anlamadım ki ben. Buradan bir saniye. Şimdi dünyadaki bütün travma terapistleri aynı zamanda ayrımcılığa karşı, aynı zamanda zulme karşı, aynı zamanda politik anlamda dünyadaki savaşlara karşı aktif birer önderdir, olmak durumundadır. Çünkü örneğin biz neden Alfred Adler'i çok kıymetli diyoruz bu anlamda? Çünkü kendisi aynı zamanda terapistti ama aynı zamanda bir işçi önderinde. Bizim için Moreno neden çok kıymetli hocam? Ama şimdi sen burada Yok, yok, bana sana buyruk bir verdin, ben bunu kabul etmeyeceğim yani. ben Sen bak, dedin yapmak zorundayız dedin. Ben hayır, böyle bir söylemin içine bak, giremem yani. işte hocam ben o yüzden bu bir debate zaten. O yüzden bir duralım. Yani ben Hı. böyle bir şeyi kabul etmem Tamam, Mityon olarak. isterseniz ilk soruyu bir bitirelim, Yok, sonra ben, terapistin rolünü de şimdi, tartışalım. şimdi bakın, terapist rolü tartışacaksak Hı hı. ben şöyle söylüyorum. Biz eğer psikodramanın tarihselliğine bakacak olursak şunu sormamız gerekiyor. 1913 Viyana, bir kişi hayat kadını diyeceğimiz tırnak içerisinde seks işçilerinin polis karakollarında yaşamış olduğu ayrımcılığa karşı tek başına eylemini görüyoruz. Kim bu kişi? Moreno. Bu çok önemli bir şey. Ve bu kişi 1921 yılında bir mülteci kampında doktorken, mültecilerin bir insan gibi değil de orada toplanması gereken bir nesne gibi görülmesine karşı bir dakika bu insanların bir seçim hakkı vardır demesinin ben bir politik tutum olduğunu söylüyorum. Bu terapistik tutumu değildir belki. Bu bir kişinin bu anlamda bir ruh sağlığı profesyonel politik tutumudur. Şimdi bu konu sizin yanıtınıza değil. Şimdi ben başka bir şey demeye çalışıyordum. İlk soruya gelelim. Özne İlk soru. olmaktan neyi kastediyoruz? Şimdi ben dünya görüşü olarak şunu söylüyorum. Bir anlamda biz ruh sağlığı çalışanları olarak kötülüğe karşı kötüyü, yani faili tanımlamak durumundayız. Bu terapi ortamında tanımlamak değildir. Nedeni şu. Şimdi şöyle düşünün. Hekime yönelik şiddeti düşünelim. Biz bir toplumda prososyal saldırganlığı, yani kabul edilebilir saldırganlığı sınırlarını çok gevşek çizersek, örneğin bir kişi yapmış olduğu eylemi bir kötülük olarak değil, olması gereken davranış haline getirir. O yüzden dünyada bakacak olursak 1960'lardan sonra özgürlük hareketleri bu anlamda tıbbi parametreleri de değiştirdi. Örneğin bakarsanız çeşitli, yani her şeyi bırakın, cinsel sorunların adları bile değişti. Çünkü orada kadının adı yoktu. Yani o yüzden bu ayrı bir tartışma. Buraya ben bir virgül koyayım. Şu özne olma kavramına ilişkin söyleyeceğim birkaç şey vardı. Şimdi bir kişinin tanık bağlamında, yani dışarıdan bir gözle travmayı dillendirmesi bağlamında kötünün tanımlanamıyor oluşu, aynı zamanda bizim kendi gerçeklik dünyamızda, yani zihin dünyamızda da bir türlü travmanın gerçek bir bağlamda ele alınamaması sorununu doğurmakta. Şimdi şu kavram çok önemli. Travma terapilerine doğru girelim. Nedir? Şimdi travma terapilerinde terapist asla ve kat'a öykünün tarafında değildir elbette ki. Yani dışarıdaki bir öykü hakikati vardır. Ben bunun tarafı değilim. Çünkü öykü benim subjektifliğimle bir hakikat haline gelir. Benim taraf olduğum şey hastamın zihnindeki öykü de değildir. Asla ve kata. Benim taraf olduğum tek yer hastamın iyileşmesi ve iyiliğidir. Bu
travma terapilerindeki temel paradigmal bir bakıştır. Gerekçesi şundan kaynaklanıyor. Yani bütün hepsine beni katma lütfen. Evet. Hocam ben size niye katayım ya? Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Evet. Bakın bir basit örnekle açıklayayım şimdi. Ne demek istediğim basit örnekle açıklayayım. Şimdi Travma terapilerinde yaptığımız diyorsun da yaptığımız dediğinde ben de giriyorum işine. o zaman şöyle söyleyeyim. Ben kendi ekolümle Evet. yapmış olduğum travma terapisi diyeyim. Evet yani ben yokum onun içinde. İnci Hoca hariç. Peki. Şimdi neyi kastediyoruz hocam? Şundan dolayı. Yani burada Yine zaten çoğul konuşuyorsun ya, şu pisliğini bırak Allah aşkına. Beni katmadığın, ayrımlaştığımız bir tartışma yapalım. Tamam hocam ama şimdi ben de bir sürü birlikte çalıştığım ekip arkadaşım varken inanın Peki, kabul tek ediyorum. başına Affedersin. onlardan da bir şey öğrendim ben. Yani biz yataydan da öğreniyoruz. Kendi yanımızda çalışan asistanımızdan bile çok şey öğreniyoruz. Çünkü her öykü bize bir şey öğretiyor. O anlamda dedim ama ben diliyle konuşayım. Şimdi neyi kastediyorum? Birincisi muhtemelen uygulamada hiçbirimiz farklı bir şey yapmıyoruz. Belki terimler üzerine çok gittiğimiz için bir anda tartışma böyle oldu İnci Hoca'yla aramızda. Şöyle bir şey. Şimdi bir kişi bize öyküsüyle gelir, travma öyküsüyle gelir. Ama bu öykü onun açısından kabul edilebilen bir öyküdür. Çok ağırdır öykünün kendisi. Yani cinsel travma bağlamında düşündüğünüzde bir kişinin yaşadığını, burada Evet. ağır olan nedir? Ağır olan yaşadığı travma kadar bu travmanın anlatıldığı anda kabul edilebilirliğine ilişkin ikinci bir travmatik süreçtir. O yüzden de travmalar bazen kişiler tarafından ötekini zihninde canlandırdığı tanığa, ama bu tanık aynı zamanda kendisidir. Bakın benim söylemeye çalıştığım zihin modeli bu. Anlattığı tanık aynı zamanda kendisi. Buna da anlatılarak anlamlandırılır ve bu çarpıktır. Kendisi de bilir bazen. Eğer ki burada travma terapisiyle uğraşan kişi, kendi fikrim, travma terapisiyle uğraşan kişi, bu anlatılan öykünün tarafı olursa, işte orada bir sarmal, bir kaos ortaya çıkar. Çünkü bu öykünün doğruluğu veya yanlışlığı başka bir şeydir. O yüzden biz ne yapmalıyız? Biz hastanın tarafı olmalıyız. Onun o öyküsünün değişebilirliğine de, o tanığın görmediklerini görebilirliğine de ve bazen hayrına çarpıtmalarına da imkan verecek anlamda taraf olmalıyız. Çünkü bu terapi nötralite üzerine kurulmuş bir ilişki olmamalı. Ama bu nötralitenin dışındaki ilişkide kurulan taraflık öykünün kendisine değil, kişinin, benin kendisine yönelik bir taraflıktır. O yüzden burada kişi öyküsünü tekrardan yazar, özne olabildiği yer, yaşadığı olaydan ziyade yazabildiği öykünün özneliğidir. Ve bu özne yeniden öyküsünü yazdığında yerli yerine koyar. Aslında travma terapisi bir anlamda psikodrama sahnesinin bir terapi odasında zihinsel süreçle canlanmasıdır. Bir psikodrama sahnesinin doğrudan psikodramatik bir eylemin travmadaki yeri ayrı bir mevzu, ona girmeyelim. Ama burada yeniden bir işte kendi aslında öyküsünü yazarken özneleşmiş bir zihnin bir anlamda otonomi kazanmasıdır. O yüzden hani Özellik diyelim. ne demek istediğimi anlatabildim umarım. Ama Anladım. şunu Yalnız söyleyeyim, tümüne katılamayacağım tabii. Tartışma Evet. noktalarımı seçiyorum. Evet. Ama Farklı bunu söylüyorum. noktalarınız var gibi ama Evet. bir kere şu hastanın hakikatinde yani onun kabulünde ve hastanın tarafı olmakta Aa. benzer bir şey söylediniz sanıyorum. Yani farklı noktalarımız benim Var, algıladığım evet. şekliyle şöyle. Bir tanesi şeyle belirdi. Yani politik tutum olarak benim ne olduğum ama terapist olarak ne olduğum konusunda bir ayrım yapmak lazım. Ben politik tavrımı ya da dünya karşısındaki birey İnci'nin seçimlerini kastetmiyorum burada. Yani biz travmayı terapist olarak bizimle çalışacak kişiye bakış açımız açısından netleştirmekten tarafım. Öbür taraflarında pek çok başka rolümüz de karışır. Onun için zaten onun yandaşıyız ve çalışırken eşlemeler ve onun açısından karşı tarafı anlamasına yönelik davetler gibi değil, karşılaşmayı cesaretlendirmek anlamında. Bu ister bireysel seansta olsun, onun öyküsüne sonsuz saygıyla, acısına çok duyarlılıkla ve yeniden travmatize etmemek üzere özel bir şekilde çalışarak durmalıyız. Ancak Ya benim burada bir eşlerin itirazım yok. Burada zaten bu Aynen. terapi sahnesinin burada buluşurum. bahsediyorum. Ancak sen bizim hepimize ortak bir tavır olarak tavsiye ettiğin şeylerin bir kısmında
Yani ben bunları aklım yatarsa katılırım ama böyle bir şöyle durmalıyız gibi kısımlarda ben kendimi baskı altında hissettiğimi ve bu tür genelleşmiş şeylerde artık tehlike algıladığımı, durum bir dakika gibi duruşlar yaptığımı durarak anlamda biraz oralarda kendimizi bu kadar genellemeci düşüncelerden korumak anlamında bir kendime mesaj çıkarıyorum. Yani belki böyle tartışmaların da bize bu faydası da olur. Çok genellemeden önce, gerçek bir bizlik oluşturmadan önce benlik kısmındaki farklarımız üzerindeki şeylerin ifade edilmesine de zemin tanıyan bir pratik yaratmak. Kendimizi genel doğrular konuşuyor ya da biz tutumları konuşuyor gibi değil de farklılıklarımızın ince nüanslardaki algı çeşitlerimizin bütünleştirilmesi anlamında bir davet haline çevirmek iyi olur kanısındayım. Senin tartışmalarını dinlerken böyle bir baskı duygusu hissettiğimi itiraf etmeliyim. Bunu bir eleştiri gibi alma lütfen, sadece benim karşılama şeklimle ilgili. Aklıma da sen konuşurken bir örnek geldi. Mesela tersinden gideyim. Bana bir hekim başvurmuştu. Travma değil ama günlük yaşam çatışması. Hastalar çok şey yaptığında, onu yorduğunda kendisinin başa çıkamadığını ve saldırganlaştığını, kavga ettiğini ve bundan kurtulmak istediğini söyledi. Haklıydı kendine göre. Her zaman haklıydı. Ama yeni bir yol arıyordu. Hep haklıydı. Çünkü şiddete maruz kalan oydu. Saygısızlığa maruz kalan oydu. Buna dışarıdan meslek örgütlerimiz politik bir tavır arayabilir. Bizleri birleştiren, haklarımızı duyurmamızı sağlayan örgütlerimiz olabilir. Ama bu danışan hazırdı, değişmeye hazırdı. Ve bana bir sahne anlattı. Biz de onu benim birebir seansımda açtık. Seans açtık. Yani sahne açtık. Önce hastayı gösterdi. Hastayı oynadı. Gelmiş bir hasta diyor ki, İlacınız beni mahvetti diyor. Yüksek sesle bangır bangır diyor. O kadar bağırmaya o bile cesaret edemedi. Fakat kendi rolüne geçti. Onun yanındayım ben de. Ne dedin duyalım dedim. Bakın hasta haklı haksız falan demem gerekmiyor. Sen ne dedin? Senle ilgileniyoruz. Şöyle dediğini söyledi orada. Bana böyle konuşamazsınız. Çok masum bir şeydi. Bana böyle konuşamazsınız. Fakat arkası geliyor. Hasta ne demek konuşamam, siz beni mahvettiniz diye başlıyor. Çık git diyor o da. Ondan sonra kavga ediyorlar. Şimdi bu hekimin başka bir seçeneği yok mudur? Haklıdır. Ancak ben onu aynı pozisyonuna aldım. Dedim ne görüyorsun, nasıl görüyorsun kendini dedim. O zaman bakın bana böyle konuşamazsınız, biri özne değil. Bir fail durumunda olan hasta var. Bir hekimin bence kendine yapılan gibi yaşamasında saygı çerçevesinde ya da malıyız çerçevesindeki düşüncesinin payı vardır. Kim nasıl davranmalı konusunda çok katı bir etiğimiz olursa biz ona aykırı olduğu için dünyayla kavga ederiz. Halbuki bu hekimin tek seçeneği o değildi. Ve sonra kendisi girdi tekrar role ve şöyle dedi. Ha, bir dakika, bir sakinleşin dedi. Ben de bir sakinleşeyim dedi. Girdi tekrar. Ne yaptı ilaç dedi. Bakın esas soru budur. Bir hekimin esas sorusu budur. Ne yaptı ilaç? Mahvetti diyorsunuz. Bu bir dramatizasyon. Ama bunu gerçekmiş gibi karşılamak zorunda değil ki. Acıyı konuştuğunu anlayabilecek empati yetisine sahip donanımımızı biz kendimizle çalıştırarak geliştirmeliyiz. Burada suçlu hissetmeliyiz kendimizi ki gelişelim diyorum ben. Değil mi? Bir suçluluk duygusu yaşamazsak, bir vicdan azabı yaşamazsak, ya ben ne yapıyorum acaba diye düşünmezsek, gerçek öznedir bize hak veren tanıklarımız, duruşlar, politik örgütlerimiz olursa bu kutuplaşmayı arttırır kanısındayım ben. Onun için kendini aramak ve kendinin yolunu aramak, özneleşme sorunu bakın burada da görülüyor. Ne diyor? Bana böyle konuşamazsınız diye yaptığı şey bir özne olmaktan kaçış durumudur. Özne olan bir dakika bir sakinleşeyim diyerek
orada öznesine gelip kendi kızgınlığını en azından modüle edecek beceriye gelmiş, bir özellik kazanmış demektir. Burada o zaman istediğiniz kadar meslek örgütlerinde hekime şiddet deyin. Biz bu tecrübelerden, bu yaşadığımız acılardan gelişemeyiz. Çünkü bunlar günlük yaşamın büyük travmaları değil ama biz yaşamımızı bunlar üzerinden şu anda, şimdi, burada bunu belki geçmiş sahnede öğrendikleriyle bağlantılandırabiliriz. Gerçek travmatik çocukluk yaşantılarıyla bağlantılandırabiliriz. Belki pek çok şeyle bağlantılandırabiliriz. Ama bu basit sahnede danışanım, hekim, çok saygıdeğer, gerçekten çok beyefendi bir insan, saygı nedir bilen, gerçekten etkili bir hekime dönmüştür. Benim örneğim böyle, bilmiyorum bu örnek üzerinden. Ama bu örneklerinden gidebiliriz hocam. Ben şöyle söyleyeyim, yani ben tekrar düzelteyim. Şimdi ben özne kelimesini kullanırken terapide oluşacak bir özne, kişinin kendi travmasını anlatırken ki özneden bahsetmedim. Tekrar edeyim ben. Aynı özneden bahsetmiyoruz. Peki, anladım. Evet. Ben şunu söylüyorum, ben çok daha önemli bir şeyden bahsediyorum. Ben toplumdaki bir travma kavramı, travmanın anlaşılmasının, çünkü başkasının Toplumdaki travma. ben zihnimizde canlandırdığımız için ben o kabulün öznesini kastediyorum. Yani bir olay Toplumdaki baktığı zaman bir travma tanıdık var. kabulünün öznesi. Evet, yani Bunu anlıyorum aslında, anlıyorum diyerek ben belki burada hani özne anlamadığım kelimesinde yanılgasını önceki burada düzeltebilirim. ama Yani şöyle, anlıyorum aslında Ejder, gerçekten anlıyorum. yani burada şöyle bir şey, bu açıdan kim bilir sen ne yapmışsındırla başlayan dil, yani bir travmatik yaşantı Evet. sırasında sen ne yapmışsındırla başlayan dilin çok ölçülü bir dil olmadığını, ama buradan da şunu, spektrumun ucuna şunu çıkarmayayım. Yani suçluluk çok kötü bir duygudur diyebilir miyiz? Suçluluk çok, belki de çok dengeleyen, çok kıymetli bir duygudur. Bir üst emosyondur her şeyin ötesinde. Ben suçluluk yanlıştır demiyorum. Ben suçluluğun ölçüsüzlüğü üzerine bir travmada soru soralım diye söylüyorum. Ama buradan şu anlaşılmasın, yani tekrar hani bu terapötik konumlanmaya doğru gelelim. Elbette bize terapide, bireysel terapide de, grup terapisinde de başvuran bir kişinin öyküsüne karşı konumlanmamızda biz kendi travma görüşümüz, dünya görüşümüz, bu varoluşumuzda elbette olmayacağız. Bunların, bu kimliklerin olmasına rağmen bir konumlanma yapabilmek zaten bir terapistin en zor ama aynı zamanda da en iyileştirici yanı. Bu ayrı. Burada dediğim gibi bu başka bir bağlama gider. Ama şu açıdan değerlendireceksek, şimdi bir toplumda, tekrar ediyorum, o faili belirleyen önemli algılardan biri prososyal kabullerdir. Buraya ilişkin bizim müdahil olmamamız, yani buradaki çarpıklığa ilişkin bir şey söylemememiz, tersi aşırı radikal bir söylemi spektrumun diğer ucuna koyarsak bir dönüştürücü rol almamız gerekliliği de bence bir meslek sorumluluğu anlamında benim kendi görüşüm. Ha, benim psikodramacı olmamdaki, tekrar ediyorum, en önemli etkenlerden biri yöntemin güzelliği değil de aynı zamanda. Bu yöntemin kurucusu Moreno'nun kendi politik kimliğiydi. Çünkü ben Ama kendim politik kimliği sonradan bilim adamına evrildiğinde sokaklarda o mistik döneminin o hiç önemli değil. sosyal rollerini bırakmıştı, geride Hayır, bırakmıştı yani. hayır hocam, orada tartışacağımız en önemli şeylerden birisi Amerikan ordusu için yapmış olduklarıdır. Yani Amerikan ordusundaki bazı çalışmalarıdır. O da bence olumsuz anlamda değil ama çok uzun süre, bakın, cezaevlerindeki çalışmaları, ekonomik buhran sırasındaki çalışmaları, ama her şeyden öte başlangıcının, bakın 1913 Viyana'sı, iki politik insan var. Bunlardan biri Alfred Adler, sosyal demokrat bir lider, aynı zamanda bir işçi organizasyonunda görevli. Bir diğeri Moreno. Moreno genç biri daha. Yani Adler bir kimlik. Gençken rolleri tabii onlar, evet. Genç rolü. Ama bu genç rolü içerisinde bir serseri mayın gibi gidip kendince bireysel eylemler yapabilecek kadar da tuhaf bir şahsiyet. Bu çok kıymetli bir şey. Ama bence 1921'de, şimdi bunu neden size İlk söylüyorum? sosyodramasının yılı değil mi? 21 1 Nisan, evet. Bakın şöyle bir şey size söyleyeyim. Şimdi uluslararası komite vardır. Birleşmiş Milletler'in acil durumlarda müdahale yapılacağı için bu komitenin tanımlamış olduğu bir algoritma var. Yardımların, yani psikososyal yardımların özü.
Burada diyor ki bir kişiye yardım yapacaksanız, örneğin bir travmatik bir bölgeye gittiniz, her şeyden önce ona bir seçim özgürlüğü verin. Çünkü insanların örneğin bir deprem, bir sel, bir savaş sırasında ilk yitirdikleri şey bir şeyleri seçebilme gücüdür. Siz ona örneğin, bu ben diyelim ki anlatırken de öyle söylüyorum. Bu benim örneğim. Çok güzel. Bir yemek arabası geldiyse, yiyecek verdiyse en azından 2 çeşit çıkarın. Çok güzel. Hangisini istiyorsun diye sorun. Evet. Şimdi size ve değerli dinleyenlere söyleyeyim. Bakın Moreno'nun kampta yaptığı en önemli şeylerden biri kişilere, bakın bunu sadece hani bir deneysel bir şey için yapmadı. Kimlerle komşu olmak istiyorsunuz? Doğru, Bir orada mültecinin, fenomenolojiyi açıyordu aslında. Fenomenolojiyi açıyordu, evet. ama bir mültecinin kendince hani komşularımla bir aradayım, iyiyim kadar komşularımla oturabilme hakkım var. Ben bir birey olma Doğru, ben anlamında özneleşiyorum yolunu nasıl var? açıyordu, Bunu evet. açıyordu. Peki bunu yapan, bakın, bir orada bunu yapmaya da bilir ama bunu yaparak başlattığı bir sosyometriden Tabii Kant'ın buyrukçu ahlakına karşı seçim hakkını getiriyordu aynı zamanda. o yüzden hani o yüzden ben diyorum ki benim açımdan, benim kendi politik kimliğim kadar benim mesleki kimliğim anlamında da bu böyle bir konumlanma. Yani hem Konumlanma, ama sen bana böyle yapmalıyız dediğinde de Kantçıya bir dakika. dönüşüyorsun. Tabii Morenoculuktan ki çıkıyorsun elbette tanısın derim. hocam Evet. şimdi şöyle size söyleyeyim. Elbette sonuçta hiçbir zaman biz bir fenomeni tamamen yalınlaştırıp sunamayız. Bu Kantçı yaklaşımın da kendi içerisinde mutlaklığı olmadığı gibi mutlak bir liberal yaklaşımın da örneğin sonucu aşısız olma özgürlüğüne doğru gider. Yani örneğin bugün aşıya gerek yok diyenler kendi içerisinde mutlak bir liberal bakışla, mutlak bir özgürlükle çıkabilirler. Biz bu özgürlüğü kabul edebiliriz. Moreno ne derdi sence aşısızlara? Ben çok net bir şekilde o herhalde bir grubun, yani sosyatriyi, grubun sağlığını düşünen bir Moreno'nun asla ve asla bir hani ne diyelim nazist bir dile evrilmeden ya da ne diyelim daha birey hakkını yok etmeden, çünkü en zayıfın hakkını korumak üzere kurulmuş bir düzlemden bahsediyoruz. Ama aşı olan insanın sağlığını korumak anlamında Evet. kısıtlılıklara ben evet diyeceğini düşünüyorum. Düşünüyorsun. Ama Bence bu soruyu aslında keşke şöyle size söyleyeyim hocam, Moreno deseydi ki aşı serbest olsun, lanet olsun Moreno'ya derdim. Ne yapalım yani? ya aşı Evet. Yani hani komik serbest olmasın. olsun da bak bir buyruk. Yani ben kendi adıma karar verdim derdi bence. Bilmiyorum. Belki Marsha Karp izlerse bizim bu İngilizce alt yazılı Moreno'yu en iyi tanıyanımız o. Belki onun rolüne girip ne derdi bize söyler. Bulabilir tabii ki. Ama hani burada şu açıdan söyleyeyim. Hani biz ne olmalıyız derken bu tabii ki bir politik tutumdur. Bu hepimize uymak durumunda değildir. Bu ideal politik tutumlar anlamında. Allah, Yani benim aklım biz ancak kendime yetiyor. Kendi e, yaşamının ayrı sorumluluğunu tabii alır. ki. Ama işte hani bir anlamda birinin öteki için yapmaya başladığı olan durumda hani ben şunu savunmak durumundayım. Ben her insanın bir güvenceli yaşam içerisinde olmasını savunmak durumundayım. Yani ben travmayı sadece kendi bireysel psikoterapimde ya da grup psikoterapisindeki bir bağlamda değerlendiremem. Ben travmayla karşılaşmışsam travmanın toplumsal bağlamına ilişkin. Çünkü benim burada söylediklerim tamama yakını terapi odası içindeki bir travma tanımı değildi hocam. Ben travmanın ne olduğu tanımı üzerine gidiyorum. Evet. Travmanın Tam da bu terapi noktada- odası için değil, Evet. ne için? Sosyal örgütler için mi diyeceğiz Hayır, peki? hayır. Anlamadım ki. Yani bakın travmayı bir Toplumda diyeceğiz öyle mi? hayır yok tanımlama anlamında travma nedir diyorum. Ben Kim zihinsel tanımlıyor travma. travmayı? Kime lazım bu tanım? Hocam ne demek lazım? Hepimize. Biz bir durumu Hayır, ben tanımlamak. mesleki anlamda kullanacağım bu tanımı. Ama işte İnsanlığa da hizmet etsin isterim ama hocam çok indirgemeci olur. Biz ne olduğunu tartışmazsak, yani örneğin herhangi bir bugün Jungian kuramı ya da Freudian kuram ya Lacanian kuram, canım psikoterapide nasıl bir iş yaparız diye oluşmadı ki. Oluşan kuramın psikoterapisinden bahsediyoruz. Psikoterapi odasında öğrenildi çünkü orada karşılaşıldı ama oradan bir kuram oluştu ve oradan da uygulamayı değiştirdi. Yani biz ne olduğunu tanımlamaya çalışıyoruz. Travma dediğimiz şey tanımlamaya nedir? çalışıyoruz. Oldukça da zevkli gittik bence.
Evet. soru Tam debate oluyor hocam. şeylere Bakın debate gibi yapıyoruz. İşte bu debate yani. gibi Evet. oldu gerçekten Evet, Ejder. teşekkür ederim. Çok güzel tartışıyorsunuz. Peki, bir de biraz söz eder misiniz? Şimdi ikiniz de aslında yasa, kayıba, işte büyümeye falan değindiniz. Bunda da böyle birazcık farklı görüşleriniz de var gibi geldi bana. Mesela acı, işte bireysel acılar, hangisi travma, travma nedir sorusuna yine götürecek bir şey aslında. Her şey travma mı? Yani biraz yine travmayı tanımlarken bu bireysel toplumsal acılar tarafı bizim bir de terapist olarak tanıklığımız işte iyi kötüden söz ettiniz biraz daha buralarda dolansak. Dedin. Ha? Bir Ayşe dondu galiba. birazcık böyle politik bilinçleri var denir ama işte hani biz neredeyiz travma terapisti olurken? Ve her şeyi travma, yani neyi travma olarak ele alacağız, göreceğiz. Biraz dondu galiba benim şey. Seninki dondu. Ben kendi adıma nasıl bir şey içinde olduğumu tanımlarsam belki biraz tanıma neden ihtiyaç olmadığını çalışma pratiğim içinde. Yani danışanlar travma sözcüğünü benden daha çok kullanıyorlar. Travmalarım diye geliyorlar mesela. Ben orada hikayede çok kalıyorum ve duygularda çok kalıyorum. Duyguları çok genişletmeye çalışıyorum. Çünkü adını koymak, adının değişeceğini bilmek, yani tıpkı orada şey oluyor değil mi? Bu sonuçta bir mağduriyet duygusu olsun, suçluluk duygusu olsun, onlardan arınıp yaşamının denetimini kendi elinde hisseden bir yetişkinlik seviyesine çıkmak. Onun için ben terapi işlemini hep büyüme, gelişme terminolojisinde hep düşünüyorum. Ben bile gitsem bugün kendi çalışmamda, diyelim ki Matrix grubumda, kendim özne haline ortaya çıktığımda ya da kendimi çalıştığımda, kendim üzerimde durduğumda bu olgunluğuma rağmen yeni bir yere gidiyorum. Geçmişimle bağlantılar açıldığında bunlar çocukluğumdaki yaşamış olduğum deneyimlerin bağını taşıyor diyorum. Onlara da kendim artık travma adını kullanmıyorum kendi hayatım için. O zaman öyle kullandığım şeyler değişti. Mesela Moreno'nun da bence bizim bugünkü terminolojimizden farklı bir terminolojiye evrildiği iddiasındayım. Gençlik dönemindeki, mistik dönemindeki, bilim adamı dönemine doğru geçişlerindeki ilk öncülüklerdeki rolleriyle sonradan eğitici, felsefeci yanının, teorisyen yanının bütünleştiği ileri deneyimlere, değil mi, dünyada benimsenen bir öncü insan haline dönüşündeki ilk baştaki yaptıkları öncelerinin hazırlayıcısıdır ve hepimizin öncesiyle sonrası arasında nereye doğru gideceğimiz belli. Mesela Moreno yardımcı dünya der her şeye. Yani kötülükler, iyilikler terminolojisi yoktur. Antagonist bile yoktur. Yani dünyayı iyi kötü kutuplaşması içinde algılamayan bir zihinsel düzlemde tanımlar. Onun yazdıklarını okursanız iyilik, kötülük gibi kavramlardan pek söz etmez. Yani yardımcı dünyada, hasta için kurulmuş dünyada onun karşısında ona zulmeden kişi de yardımcı dünyadır ve onun gelişimi içindir. Ben o nedenle bilmiyorum, senin sorunu kapsadı mı söylediklerim Ayşe? Hı hı. Bunları paylaşmak istedim. Evet. Belki bu şuraya da evirtebiliriz son kısaca vaktimiz daralıyor ama yani karşıdakinin ne yani travmanın ya da işte antagonistin bize gelen kişinin karşılaştığı durumun ne olduğu ve karşılayanın bunu nasıl karşıladığı ayrımı var sanırım, değil mi? Yani bu iki Evet. farklı bakış açısı sanki. Yani şöyle söyleyeyim, ben aslında hani buna senin dediğinin belki tek bir yanıtı ya da evet Hı ya da hayırı, hı. ben bazen hani bir terapi odasına girdiğimiz andan itibaren çok keskin bir tanımlama yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü bizim terapimizi şekillendiren şey bizim ne bildiğimiz değil,
aslında orada gelen materyal, gelen kişi ve her bir kişiyle oluşan yepyeni bir ilişki süreci. O yüzden Evet. keskin bir sınır diyemeyiz burada. Hı hı. Ama belki burada Judith Herman'ın bence çok önemli katkılarını söylememiz gerekiyor. Yani o da bu travma psikoterapilerinde özellikle bir dönem, yani şimdi bunu ilk okumaya çalıştığınızda karşınıza hemen çeşitli meta analizler çıkar. Travmada işe yarayan terapiler diye. Şimdi bu işe yarayan terapilerin aslında çok da işe yarıyor, bunların önemli bir kısmı. Dediğim gibi ilk exposure'ı kullananlardan biri Sandor Ferenczi. Sandor Ferenczi hastalarıyla çalıştığı zaman gidin, yani bakın, bir psikanalitik süreçte çok da söylenmeyecek bir şey. Gidin diyor, travma yaşadığınız yere oturun düşünün diyor. Yani nerede oldu? İşte şurada. Gidin oraya diyor. Oraya uzaktan bakın. Bir exposure yapıyor. Hı Çünkü hı. bunu aynı zamanda analitik süreçte kullanıyor ayrı. Ama bu exposure, bu karşılaşmayla birlikte gelen materyal aslında terapideki ilk, bence önemli bir kazanım. Yani oradan öğrendiğimiz bir şey. Ama Judith Herman'a neden geldim? Burada hani ana sorunun işte efendim yeniden yaşantılama belirtisi var. Bunu nasıl sönümlendiririz olmadı. O yüzden de ilişkisel bir süreçte hasar görmüş bir insanın elbette onarılması ancak bir ilişkisel süreçte olabilir. Ve bu ilişkisel süreçte tekrar yönetebildiği kendi yaşamı ve zihniyle, yani yeniden bağ kurmak. Judith Herman böyle diyor. Aynı bir yaz terapisindeki gibi diyor. Güçlenmek ve bağ kurmaktır diyor burada. Tekrar üretebilmektir. Üreten insan olabilmektir. Şimdi o yüzden de bizim psikoterapide, travma psikoterapisindeki temel hedefimiz onu konuşturmak, onu canlandırmaktan ziyade öncelikle ilişki kurmak, onu güçlendirmek ve Güven onun ilişkisi yönetebildiği bir özellikle. bağlamda, onun yönetebildiği bir senaryoda, sahnede, kadrajda belki onu açabilmek. Kadraj giderek genişleyebilir, genişlemeli de, ama ne olursa olsun bu bağlamda terapist o bizim zihnimizdeki yüce, işte dokunduğu zaman iyileştiren o ne diyelim, mistik, tanrısal güçleri olan paternalist bir güçten ziyade yeri geldiğinde bir anne, ama yeri geldiğinde hadi elimden sen de tutabilirsin diyebilecek kadar bir otonomi. Çünkü Sandor Ferenczi'nin kafasını karıştıran ve bugün belki onun en çok eleştiren yanlarından biri terapistle kendisini eşitleme çabası. Bu elbette ki çok eleştiriler diyor. Ama bakın hani bu karşılaşmalar içerisinde karşı tarafa terapistlik yetkisi vermeye çalışıyor. Ben bunu savunduğum için söylemiyorum. Sadece anlayalım diye. Neden? Çünkü bu insan ilginç bir şekilde ilk nörosifilistlerle çalışıyor. Yani bir akıl hastanesinde çalışıyor. Farklı olarak, yani diğer o dönem çağdaşlarından farklı olarak. Buradakiler ağırlıklı olarak cinsel işte yani cinsel bulaşan hastalıkların nörosifilistleri, kadınlar, özellikle o da seks işçileri çoğunlukla bunlarla çalışıyor. Ve bunlarla çalışırken çok yoğun travmaları var. Bakın çok ilginç bir şey söylüyor. Yani oradan öğrendiklerimiz çok kıymetli. Diyor ki psikoza neden olur diyor çocukluk çağı travmaları. Madde bağımlılığına neden olur diyor. Borderline örgütlenmeyi kısmen tarif ediyor. Buna neden olur diyor. Yeme bozukluğuna neden olur diyor. Çünkü onları görüyor. Yani bu kadar ağır bir profilde çalıştığında onlara otonomi verdikçe iyileşmelerini seziyor. Bakın bu çok önemli bir şey. O Evet. yüzden bizler açısından da o yüce terapist kavramı, ben hallederim, bana güven, gel benim kucağıma, yok böyle bir şey değildir. Ben yanındayımla başlayan, ama onun kendince, işte o yüzden Judith Herman'ın güzel bir sözü var. Bana ne yaptığımı söyleyenler değil, bana ne yapacağım konusunda güç verenlerin, anlatabildim mi? Yani benim bir şey yapabildiğim süreç beni iyileştirir. O yüzden bu bir paradigmal değişiklik oldu. Ve bu anlamda da e, yeri geldiğinde, çünkü travmayı şöyle de şimdi bakın bazı kelimeleri de seçerek kullanıyoruz. Benim karşıma gelen her kişi benim hastamdır. Ben danışan kelimesi kullanmıyorum. Ama bir kişinin travmaya maruz kalıyor olması onu hasta yapmaz. Yani hastalık değildir travma. Ben Benim, mesela psikiyatrik hastalık tanısı alanlara hasta diyorum. evet. Hastalık tanısı almayanlara danışan diyorum. Böyle bir Hayır, ayrım. yok hocam. Bak şöyle bir şey size söyleyeyim. Bu kişiler hasta değiller. Yani bir hastalık, bu bağlamda çok haklısınız. Buna danışan dersiniz, hizmet alan dersiniz. O ayrı. Yani danışan kelimesi Türkçe'ye çok uymadığı için ben seçmiyorum. Bu ayrı. Bu anlamda, çünkü örneğin ruh sağlığı yasasını yazarken biz hasta kelimesinden ziyade çoğu yerde hizmet alan dedik.
Niye Yok insanlar? hastalar da var yani değil mi? Hastalık pardon. tanısı alanlar var. Evet. Hocam yok pardon. Yani şu anlamda başvuran kişi bir hak talebi, birey anlamında. Ama rol anlamında o benim hastam, yani hastayı ben rol anlamında söylüyorum. Hı hı. Ama şu anlamda bakmak lazım. Ne olursa olsun yani bu kişinin travmaya maruz kalması onu benim karşımdaki rolde benden yardım alması bağlamında hasta rolünde olmuş olsa da yaşamda bir hasta rolüne sokmaz. Bu bir gerçekliktir, bir yaşantıdır bu. O yüzden onu güçlendirmek, onu var etmek önemli. Şimdi hocam bir hastadan bahsetti. Ben de çok basit yeni karşılaştığım bir şeyden bahsedeyim. Bu kişi ergenlikten yeni çıkmış biri ve bu kişi yani çarpıtıyorum öyküyü. Kendi hastalarım çok rahat etsinler onların öykülerinden. Tamamen çarpıtılmış bir öykü. Yaşlar her şeyi değiştiriyorum. Neyse. Ama bu kişinin temelde sorunu aile içi yaşamış olduğu bir e, saldırı, ensest saldırısı nedeniyle vermiş olduğu ifadeyi geri çekmek durumunda kaldığında yaşadığı, geri çekmek zorunda. Ve ısrarlı bir şekilde diyor ki hayır böyle bir şey olmadı. O da ben de biliyorum ki bu şey oldu. Yani bakın neden bunu yaşamak zorunda? Çünkü bu olayın yani yaşanmış olanın aslında başkaları gözündenki gerçekliği o kadar belirleyici ki bir annenin sen onu geri çekmediğin takdirde deden bile seninle görüşmeyecek dediğinde başladığı başka bir faillikle oradaki olay sen ona kızdığın için oldu değil mi demekle başlattığıyla o nedenle toplumun güçlenmesi, toplumda bu kim yani saldırıya uğranın güçlenmesi ama saldırganın failleşmesiyle birlikte. Yani insan kaybettik gül dünyayı öyle değil mi? Ama onunla birlikte kaç insan güçlendi? Bir şey söylemek durumunda kaldı. O yüzden bizlerin travmayı tartışırken psikoterapötik teknikler dışında toplumsal bağlamda kötüye karşı konumlanmak ve bu travmanın yaratmış olduğu hasara karşı bir güçlendirme çalışmasında yapmamızın da ben hani mesleki rol anlamında tamam hocamın o anlamda özgürlüğüne, otonomisine saygılıyım ama bu anlamda gücümüzün yettiğince herkes kendi cephesinden yapması gereken bir şeydir. Elbette ki bireysel terapideki konumlanmamızın son derece teknik, son derece kritik müdahalelerini bu bağlamın dışında tutarak söylüyorum ama politik bir tutum almamız gereken bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Oh, neyse ben özgürlüğümü kazandım galiba. Beni katma işin içine diyerek. Peki. Ben girmiyorum diyerek daha doğrusu. Bu bizlerde seçimimi özgürce düşüncemi ifade etme özgürlüğüm ben çok sahip çıktığım bir şeydir. Evet. Evet. Bu konuda farklı bakıyoruz. Şimdi saat 22.30. Bir tane chatte bir soru var. Onu size yönelteyim mi? Çocuklukta ikincil travmayı parantez içinde izleyen, tanık olan, yaşayan kişinin tedavi onarım sürecinin uzunluğu, derinliği, zorluğu, yine o zamanki çaresizlik, yardım edememe, yetememe duygusu dışında başka nelerden olabilir? Bu durumda kurtulmak, onarımı sağlamak ne kadar mümkün olabilir? Çocukluk ve ikincil travma hakkında bilmiyorum nasıl cevap vermek istersiniz? Çok değişken bir şeye nasıl bir ortalama cevap Evet, evet. verebilirim? Deneyimlerim Biraz böyle bir genelleme yapmama yardımcı olmadı benim. evet. Ee, Belki bu anlamda şey diyebilirim. çocukluktaki Hı hı, Belki ben hani bir şeyler söyleyeyim. Hocam da hı belki hı, kendince bir şey ekleyebilir. Şimdi şöyle aslında izlemek, çocuklukta izlemek daha doğrusu bulunmuş olduğum gerçeklikte benim de maruz kalabilme olasılığımla karşılaşmak çok sert bir karşılaşmadır. Bu bütün toplumdaki aslında sosyal eylemliliği de belirleyen bir şey. Yani gene politik bir şey söyleyeyim. Ben öyle bir yerde yaşıyorum ki her an işte başıma bir şey gelebilir durumu. Bunu neden biliyorum? Çünkü birilerinin başına anlamlandıramadığım bir şey geliyor. Şimdi çok travmatize eden bir şeydir. Anlamlandıramadığınız bir saldırı. Soru yalnız ne kadar sürer gibi sorular. Evet, şimdi oraya geleceğim ben. hı Hani hı, niye uzun sürüyor diyor bu hı arkadaşımız. hı, hı Şimdi hı. anlamlandıramadığınız bir saldırıyla karşılaşmak demek bazen kendi içerinizde
doğrudan travmatik belirti yaşamak kadar temsillerinizi sarsar. Çünkü siz dünyayı bir homeostatik anlamda tanımlıyorsunuz. İşte şunu yaparsam bu başıma gelir, bunu yapmazsam gelmez. Yönetiyorum böylece. Ama bu durum bir belirsizlik ve belirsizliğin her an benim tarafımdan da yaşanılabilir. Yani maruz kalmadığınız bir travmanın her an nesnesi olmakla ilgili bir durum. Bu çok bilindik bir öykü. Çünkü bütün dünyamız bunun üzerine gelişiyor. Yani hocamın ilk örneği vardı ya anne çocuk ilişkisinde. Sen de bunu yaparsan başına bu gelirle başlıyor aslında. Hani bu bağlam ama bu yönetilebilen bağlam. Ben annemi işte üzmezsem başıma bir şey gelmez. Bir anda bir şeyle karşılaşıyorsunuz, tanırsınız. Ve orada ikinci bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi Tomasello diyor ki bir çocuğun ilk bildiği duygu başkasının yardım ihtiyacıdır. Bu çok kökensel bir şey. Şimdi başkasının yardım ihtiyacı çocuklarda tanınan bir duygu. Yani biz bunu erişkinlikte öğrenmiyoruz. Sonradan da öğrenmiyoruz. Doğuştan getirdiğimiz bir şey. Ve biz bir kişinin ihtiyacını gördüğümüzde yardım edemezsek, işte bizim için en güçlü argümanlardan biri, çocukluk travma için söylemiyorum, çarpıtmalardır. O da o gün oradan geçmeseydi diyoruz değil mi? Kim bilir o da ne yapmış ki başına gelmiş diyoruz. Aslında benim ilk söylemiş olduğuma benzer bir şey. İkinci travmanın etkisi. Ama bazen o kadar çıplaktır ki gerçek ve yaşanan o kadar nettir ki siz bu bağlamı kuramadığınız takdirde bütün temsiller sarsılmaya başlar. Şimdi o yüzden bir kişinin kendisinin başına gelmese de bir önceki kuşağın başına gelmiş olsa bile onlardan dinlemiş olduğu travmanın yaşamı belirleyicileri o kadar ağır oluyor ki hocam kendisi de zaten kuşak aşkında çalışan biri. O zaman hani bu niye uzun sürüyor? Çünkü buradaki süreç doğrudan bir semptom kadar temsillerin ve buna göre yaşamı daha güvenli hale getirmeyin çalışınız. Ama bu durum bir travmayı doğrudan yaşayandan daha farklı işlenir. Hani çok uzun, gerçekten çaresiz midir, çok mu iyileşmesi çok mu uzun sürer? Buna hiçbir şey diyemeyiz çünkü bu çok biricik yaşanan bir şeydir, öznel bir şeydir. Ama Benim de sadece söylemek istediğim cevapla buydu. Evet. çok öznel ama şunu söyleyelim ki tanık olarak o çaresizliği yaşıyor olmak bir başkasının aczinde bütün dünyayı güvensiz hale getirmesi bağlamında sert bir tanıklıktır. Çünkü dediğim Evet, gibi kendi travmamızda bir dünyaya tanıklık, dünya kötüymüş tanıklığı. O evet. yüzden bu tanıklıklar hani yeniden bir kurgunun, yeniden bir düzenin, yeniden bir homeostazın yaratılması gibi yani ilişkisel homeostaz gibi Dengelenmenin. Evet. çalışılması gerekiyor. Senin çok kahramanlı ki hayvancıklar çok güzel o açıdan değil mi? Her birinin noktasından başka bir hikaye. Evet. Evet. Bir de Hepsi zor olabilir. Hepsinin içinde birçok şey olabilir gibi. Evet. evet, bir de ruh sağlığı profesyonellerinin tekrar travmatize etme riskiyle ilgili bir şey sorulmuş ama tabii bu da büyük bir tartışma konusu. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa bu başka bir debate konusu mu olur diye bir soru var. Ben Yeniden travmatize etme. çok Evet. şöyle söyleyeyim. Rahmetli Ali Babaoğlu, o da biliyorsunuz çok kıymetli bir psikodramatist Türkiye'nin. Bize psikoterapiyi anlatırken neden psikoterapi cerrahi bir branştır anlatırken bundan bahsederdi. Çünkü elimizdeki araçlar yani bir cerrahi müdahaledeki gibi iyileştirdiği kadar aynı zamanda zarar verebilecek özellikler içeriyor. Bu zararlar içerisinde zihin bilinmezi içerisinde belki de en kendince korunmuş, hani diyoruz ya bellek çarpıtır bir anlamda korunmuş olana o bir kist örneğiyle verirdi. Yani açarsınız örneğin. Siz bir kist bir işte kist zannedersiniz ama açtığınızda bir tümör olabilir. Ne yapacağınız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ve belki de en iyi müdahale en az zararla kapatmaktır der. Çünkü yapmış olduğunuz her şey kendi içerisinde öngöremediğiniz kadar bir başka gerçekliktir. Evet. O yüzden bence travma terapisi kolay yani bana bazen şey diyor asistanlarım da derler hani bekleyin yavaş gidin. Benden hep bunu duyuyorlar bazen. İşte bir disosyatif süreç var ben onu işte hayır bekleyin bazen enkapsüle edin. Neden? Çünkü herkesi güçlendirerek ve onun gücünde iyileştirmek durumundayız. Örneğin bizim ilk öğrettiğimiz şeylerden biri bizim kliniğimizde
travmayı anlatmaya başladığını daha ilk seansında bir kişi, bak bu bir gerçek bir dil anlatımı mı, bir yeniden yaşantılama mı, gerçek bir dil anlatımı bile olsa ona de ki istediğiniz zaman durabilirsiniz, ben sizi dinleyeceğim, daha sonra da dinleyebilirim. Çünkü bu anlatımın kendisinin bile kendi içerisinde hasar verici olması, bizim bazen suskunluğumuz ve pasif tutumumuzun bile zarar verici olacağı olasılığını ona göstermemiz gerekir. O yüzden ben çok kıymetli bir soru olarak düşünüyorum bunu. Ve çok da cesaretle travma terapisi yapanlara bazen ben hayret ediyorum. Ben hala çok temkinliyim ve çok yavaş gidiyorum. Ve yavaş gitmenin hani gerekliliğini de tabii ki çok acı karşılaşmalarla bazen öğreniyoruz. Onu söyleyebilirim. Ben de şu noktayı söylerim ek olarak. Belki bir kısmı tabii benim bana da katkısı oldu. Ben de etki ölçmeye çok önem veriyorum. Yani çalışırken ne yaptığınız şeyin etkisini ölçmeye çok uyanık olun. Çünkü yeniden travma etme riskini canlı etkinizi bazen sorarak nasıl karşılandığını eğer orada çok özenli olursanız o zaman yaptığınız şeyi onarma şansınızı kaçırmamış olursunuz. Orada çok özenli olun diye öğretiyorum öğrencilerime. Hız konusunda ille de yavaş gidin. Den çok kendi ritminizi bulun. Bazılarınız hızlı derine dalışlar yapabilirsiniz. Kendinizle de tanışık olun anlamında. Böyle bir geniş, daha geniş tuttuğumu, ille de onu bir kural haline getirmediğimi, bazen hızın da çok önemli bir kaçırmamak adına bazı fırsatları önemli bir yetimiz olduğu kanısındayım. Kendi adıma o çeşitlilik anlamında bir şey duruşta olduğumu, bunu da çok yanlış bulmadığımı söylemeliyim. Evet. Evet, teşekkür ediyor yanıtlarınız için. İki sorunun sahibi de. Başka belki bir şey söylemek isteyen, katkıda bulunmak isteyen de olabilir dinleyicilerden. Birkaç söz alabiliriz. İsteyen varsa. Olcay. Ben çok değerli buldum bugünkü konuşmaları. Özellikle travma konusu çok daha doğrusu dillerde dolaşan kelime olarak. Bizlerin nasıl anlamlandırıp nasıl yaklaşacağız ve genel olarak nasıl göreceğimizle ilgili hem uygulamadan gelen deneyimler olarak hem teoriden, felsefeden o yönden çok değerli buldum bu etkinliği, derneğimizin bu etkinliğini. İnci ve Ejder'e de samimi açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yararlanacağımız açıklamalardı. Hani tartışma gibi görünse bile aslında bunlar da kendi içinde açıklamalardı, kendi adıma. O nedenle teşekkür ediyorum ben. Çok iyi oldu diye düşünüyorum. Teşekkürler. Başka ben ikinci sayfayı her zaman göremiyorum. Konuşmak isteyen konuşabilir oradan. Varsa. Hocam ben bir söz alabilir miyim çok kısa? Evet Tuğba. Öncelikle her iki hocamıza teşekkür ediyorum. Böyle benim kendi adıma da hem de bu alandaki rolümle ilgili benim için bir tabu demeyeyim de çok özel. Hani bir kutuda saklanması ve gerçekten uzman kişiler tarafından açılması gerektiğine inandığım bir konu. Her iki hocamızı da tanıdığım için çok güvenle dinledim. Çünkü bu konunun bence dinleniliyor olması bile dinleyen kişi her ne kadar terapist rolünde de olsa burada Tuğba rolüyle dinlediğim için dinlerken de travmatize olabilme riskinin olduğu bir konu. Çünkü kendi travmalarımızla da bu konuyu hocalarımızdan dinledik. Yeniden travma riskini ben sormuştum. Çünkü bir doktora öğrencisi olarak ister istemez sürekli yayın okuyoruz ve travma keyword'ünü yazdığımızda karşımıza o kadar çok veri geliyor ki bu kavramın artık popülerize edilmesi, stereotipik olarak sürekli çalışılır hale gelmesi ve her seferinde Ejder Hocam'ın da dediği gibi mağdur kelimesi uygun mudur bilmiyorum. Travmaya maruz kalan bireylerin çalışılıyor olması
açıkçası ne kadar doğrudur diyemem tabii ben bu seviyede de ne kadar etik bunu sorguluyorum. Hocalarımın da hani benim bakış açımı daha da genişlettiği bir oturum olduğu için bu rolden bir tarihe şahitlik ettiğimiz için de değerli zamanları için de tüm katılımcılara ve düzenleme kuruluna teşekkür ediyorum. Teşekkürler Tuba. Birçoğumuzun içinden geçenleri dillendirdin. Hakikaten sizden dinlemek çok güzeldi. Aslında çok çağrışımları olan, çok sorular gelebilecek. Mesela benim şimdi aklıma bir sürü sosyal, toplumsal olaylar falan geliyor, sormak istedim ama saatimizi doldurduk, hatta biraz geçtik. Çok teşekkür ediyoruz. Belki bu debate'lerin hani birincisi olmuş olur bu. Belki ikincisinde devam ederiz eğer sizler de isterseniz. Ayşe, ben de sana teşekkür etmek istiyorum. Evet, kesinlikle Ayşe, çok güzel bir moderasyondu. Teşekkürler. Bana çok şey bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Çok iyi tartışmacılarsınız. Teşekkürler ikinize de. Çok çağrışımları bol bir tartışmaydı bence. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Herkese iyi akşamlar. Katılımcılara da teşekkür Çok ederim. teşekkürler dernek adına her ikinize de Ejder, İnce çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Ağzınıza sağlık. Teşekkürler emekleriniz için, akıllarınız için. Çok mersi. Sağ olun. Evet. İyi geceler herkese. İyi geceler. Sağ Görüşmek olun. üzere. Yeri var. Ne diyor? Ejder'i duyamıyorum. Bir dakika. İzmir'in benim için ayrı bir yeri var dedi. Hakikaten benim başta söylediğim gibi mesela İzmir'de deprem oldu. Ejder yine bizim yanımızdaydı dernekte de. Değil mi? Birçok travmamızda da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Ejder. Ben hani hem de aşina olduğum isimleri de gördüm. O da ayrı bir sıcaklık sağladı bana. Çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok böyle kendi evimde tartışıyormuş gibi hissediyorum. Baksanız saatlerde sürerdi. O yüzden teşekkür ediyorum organizasyona. Umarız yeni bir debate'te buluşuruz. Evet, yarın Evet. yarın için de bol şans. Yine iyi Evet, ben sunumlar. yarın Evet, biraz bol şans devam diliyorum edeceğim. Ejder. Buradan devam edeceğim hocam. Evet, ne Öyle güzel. bakalım Diline nereye sağlık, diline Evet, sağlık. evet. Evet. Isınma gibi de oldu biraz herhalde Evet, senin sağ için. olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize Görüşmek üzere. Üzere, kolay İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Evet.